Değerli meslektaşlarım ve Change Atlarda Sancı konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün uzman veteriner hekim Anıl Kaya Karamazı hocamızın sunumuyla birlikteyiz. Sunum esnasında sorularınız olursa sohbet bölümünden yazabilirsiniz. Ben sunumun ardından sizlerin adına hocamıza ileteceğim. Evet, hoş geldiniz hocam. Dilerseniz Hoş bulduk. kendinizden bahsedin, ardından seminerimize başlayalım. Tamam, tabii ki. Ben tanımayanlar için uzman veteriner hekim Anıl Karamazı. 1983 Ankara doğumluyum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra hemen Türkiye Jockey Kulübü Ankara Hastanesi'ne göreve başladım. Meslek hayatım boyunca Türkiye Jockey Kulübü'nün çeşitli hipodromlarında ve haralarında görev aldım. Fakat 2015 yılında Türkiye Jockey Kulübü ile yollarımızı ayırdık. Hemen arkasından ben yüksek lisansımı tamamlamak üzere Ankara Üniversitesi'ne geri döndüm. Evli ve iki çocuk annesiyim. Yüksek lisansımı tamamlamamın ardından Türkiye Jockey Kulübü'ndeki ufak tefek işlerin dışında engel atlama atları, endurans atlarıyla ilgilenerek hayatıma devam ediyorum. Şu anda Türkiye Jockey Kulübü ile bir bağlantım olmasa da hani iş anlamında biz de yarışçılıkla hayatını birleştirmiş bu işe gönül vermiş bir aileyiz aynı şekilde. Bir yandan yarış atlarımız koşuyor, bir yandan ben engel atlama atları ile birlikte çalışıyorum. Bunun dışında da geçen yıl itibariyle Türkiye Bincilik Federasyonu Veteriner Hekimlerinden biri oldum. Yarışmalarda görev alıyorum. İnşallah bugün sizlerle mesleki deneyimlerimi biraz paylaşacağız. Yine sorularınız olursa bana ayrıca yani zaman yetişmezse Instagram adresinden veya mail adresinden ulaşabilirsiniz. İsterseniz hazırsanız birlikte başlayalım. Bugün biz vaka örnekleriyle atlarda sancıyı konuşacağız. Biraz sahada yapabileceklerimizden bahsedeceğiz. Ama ben size önden birazcık anatomi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kolik nedir? Önce oradan başlayalım. Kolik bir teşhis değildir, bir hastalık değil. Kolik bir semptomdur arkadaşlar. Koliğin tam anlamı akut abdominal ağrı demek. Bunun da nedeni çoğu zaman belirlenemiyor saha şartlarında. Bunu kesinlikle unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Bu bir hastalık değil, bu bir klinik bulgu. 100 atta her yıl 100 attan ortalama 4 at kolik ağrısıyla, akut abdomenle bir şekilde karşılaşıyor. Mortalitesi %11 gibi verilmiş daha önce yapılmış çalışmalarda. Tabii ki bu hani çalışma yapılan bölgeye göre değişen bir oran. Hani Türkiye'de çok daha yüksek mortalite olabilir. Çünkü biz hani mesleki anlamda bu kolik cerrahisini çok az yerde yapabiliyoruz. Bir tanesi Dört Nal Veteriner Kliniği, belki işin içinde olanlar duymuştur. Dört Nal Veteriner Kliniği Eskişehir'de hizmet veriyor ve ciddi anlamda kolik operasyonları yapıyorlar. Bir de bu sunumu hazırlamamda çok büyük desteği olan, çok sevdiğim arkadaşım Türkiye Jockey Kulübü veteriner hekimi Zeynep Özer yıllarca yurt dışında bununla ilgili çalıştığı için o da çok güzel operasyonlar yapıyor. İnşallah onlar da seyrediyorsa, katılıyorsa onlara mahcup olmadan bu sunumu başarıyla bitirmek istiyorum. Cerrahi girişim yani kolik cerrahisi ya da kolik dediğimizde bir at kolik bir sancı geçiriyorsa bu iki şekilde sonuçlanabilir. Ya bu bir medikal koliktir, ilaçlara cevap veren ve ilaçla çözülen bir durumdur. Ya da ilaçlara cevap vermeyen durumda da cerrahi girişim söz konusu olmalıdır. Yoksa atı kurtaramayız. Daha önce yapılmış çalışmalarda %4 ve %7 oranında farklı araştırmacılar sancıların cerrahi girişimle sonuçlanması gerektiğini bildirmişler. Peki en yaygın nedenleri ne? En yaygın bizim sahada gördüğümüz şey gaz yani spazmatik kolik. Bunun dışında ascendans kolon impaksiyonu ve ascendans kolon yer değiştirmesi yine sıklıkla gördüğümüz kolik episodlarından bazıları. Anatomiye şöyle bir bakarsak sindirim sistemi oldukça uzun atlarda, ortalama 30 metre kadar. Biliyorsunuz atlar monogastrik hayvanlar. 8-10 litre kadar mide hacimleri olan monogastrik hayvanlar. Mide iki bölümden oluşuyor. Glandular ve non-glandular bölüm. Peki bu sindirim sistemini nasıl bölümlendiriyoruz? %28'i ince bağırsaklar oluşturuyor.
Burada duodenum tabii ki bu ortalama 400-500 kilo bir attan bahsediyorum. Bunun Shetland'ı var, küçük ponileri var, daha büyük ırkları var ama şöyle genel bakarsak %28 ince bağırsaklar. Bu ince bağırsaklarında ortalama 1 metre kadarı duodenum. En uzun bölümü olan 17-28 metre kadar olan bölümü jejunum ve ortalama 30 santimlik bir ileum var. Kalın bağırsaklar ise bize en çok bela olan, başımıza dert olan sekum. Ortalama 1 metre kadar ve 40 litre kadar bir hacmi var. Ve kolon, ascendans, transvers ve descendans kolon. Burada kolonda bilmemiz gereken, bizim için önemli olan kısmı şu. Kolon çapı 20 santimden, büyük kolona 20 santimden başlayarak sona doğru, rektuma doğru iyice daralıyor ve 8 santime kadar düşüyor. Şimdi şurada yandaki fotoğrafa dikkatli bakarsak en sağda mide var. Mideden inen duodenumu görüyorsunuz, oku takip edebiliyorsanız. Daha sonra duodenum yeyonumla devam ediyor ve yeyonumdan sonra da ileum hemen sekumun baş kısmına açılıyor. Burada içerik, mideden gelen içerik ince bağırsakları takip ettikten sonra önce sekuma geçiyor ve sekumda fermentasyona uğradıktan sonra kalan atık kısım kolona geçerek en son rektumdan dışarı atılıyor. Dolayısıyla fermentasyonun çok ciddi yer aldığı bu sekum içinde bitki ile beslenen bir hayvan olduğu için at ciddi anlamda bir gaz çıkışı oluyor. Yine şurada şöyle sağdan soldan baktığınızda şu en baştaki en sol üst köşedeki görüntü atın sağdan görüntüsü. Biz burada hangi organlar önümüze çıkacak, hangi organların arkasından bağırsaklara ulaşacağız bilmeliyiz ki teşhis koyarken ultrason kullandığımızda bizi teşhisimizi yanıltmasın. Şimdi atın sağ tarafında hemen şurada oku takip ederseniz yine karaciğeri göreceksiniz. Sol tarafta da hemen mide ile karın duvarı arasında dalağı göreceksiniz. Bu iki ayıraç teşhiste ultrason kullanımında bizim için oldukça önemli. Yine şuradan açık görüntüde tekrar şöyle bakalım. Mide, duodenum, jejunum, kısa bölüm olan ileum. Hemen ileum burada şu gördüğünüz sekuma açılıyor ve sekumdan fermente olan içerik daha sonra tekrar kolona aktarılarak buradan sindirim tamamlanmış oluyor. Bir de şöyle şuradan dikkatli bakarsanız atın sol tarafında söylemiştim ya mide ile karın duvarı arasında dalak var. Burada mideyi görüyoruz. Şu görmüş olduğunuz kırmızı boru aort. Hemen burada böbrekler ve bu tarafta gördüğünüz gibi oldukça büyük yer kaplayan sekum. Şu kıvrılan da kolon. Bu kolonun en geniş kısmı ve buradan artık arkadan rektuma bağlanıyor. Burası da rektum. Geçelim. Yine sindirimin nasıl olduğunu daha dikkatli görün diye böyle güzel bir video buldum. Sesi kısıyorum. Birlikte seyredelim. Gördüğünüz gibi yine ata sol taraftan yaklaştık. Dalak, mide. Bakın içerik mideden çıkacak. Dalağı ortadan kaldırırsak daha rahat göreceğiz. Bu size tam olarak ileumdan gelen içeriğin nasıl sekuma geçtiğini ve sekumdan da bakın bu peristaltik hareketi görüyorsunuz. Sekumda fermente olan içeriğin kolona geçişini gösteriyor. Yine içeri gireceğiz. Biraz daha içeriye gireceğiz şimdi. Bunu anlamak çok önemli sancıya yaklaşırken. Bakın bunlar peristaltik hareketleri. Biraz daha dönersek şimdi içini göreceğiz. Bakın şimdi ileumdan gelecek içerik peristaltikle sekumun içine dolacak. Burada fermente olacak ve fermente olan içerik kolona geçecek. Bu geçiş çok önemli. Buraya iliosekal bağlantı noktası deniyor. Yine geçelim.
Evet, biraz anatomiden hızlıca bahsettik. Tabii ki bu benim çok hızlı geçtiğim bir bölüm, fakat bunu çok detaylı çalışmanız lazım, öğrenmeniz lazım ki dediğim gibi kolik bir semptom. Dolayısıyla bu semptomun nereden kaynaklandığını bulmak bizim tamamen anatomi bilgimizle doğrudan alakalı. Biraz risk faktörlerinden konuşalım istiyorum. Yaş çok önemli. En çok neonatal taylarda gördüğümüz kolik nedeni mekonyum enfeksiyonu. Yani yeni doğan tay sindirim sisteminde biriken mekonyumu atmadığı zaman belirli bir süre sonra mekonyumun suyu iyice bağırsaklardan emildiği için kabızlığa neden oluyor. Çıkaramıyor. İyice kuru katı bir içeriği çıkaramadığı için de ciddi sancı çekiyor. 2 yaştan küçük atlarda yine yabancı cisim, düzgün bir parazit mücadelesi yoksa ascarit infaksiyonu çok görüyoruz. Yine 0-5 yaş arası atlarda idiopatik fokal eznofilik entrapment denen bir durum var. Geriatrik atlarda da en çok kolik sancıya neden olan şey lipoma. Bunlar lipomalar uzun kordonlu, iyi huylu kitleler ve zaman zaman maalesef büyük kolonun etrafında dolanarak e, burada bir boğuma neden oluyorlar. Bu da yine geriatrik atlarda, yaşlı atlarda en çok gördüğümüz sancı nedenlerinden biri. Cinsiyete bakarsak hiç doğum yapmamış kısrak, maiden kısrak, hiç doğum yapmamış kısrak demek. Büyük kolon volvuslarının çok görüldüğü yazılmış çeşitli çalışmalarda. Aygırlarda da inguinal herniler çok sebep oluyor. Çünkü biliyorsunuz embriyonik hayatta aslında testisler karın boşluğunda, daha sonra inguinal kanaldan skrotumun içine iniyorlar. Fakat bazen bu iniş sırasında küçük bir bağırsakta skrotumun içine inebiliyor. Bu da ciddi bir kolik nedeni. Irk da yine ırklarda da minyatür atlarda kum sancısı, enterolit gibi durumlar çok. Bunun da nedeni şu: minyatür atlar çok fazla padoğa salınıyorlar. Genelde padoklarda yaşıyorlar hayatlarını. Ve özellikle çimlerin yeni çıktığı zamanlarda çim yerken çimle birlikte kökü de daha oturmamış olduğu için köklerini de çekiyorlar ve kum yemiş oluyorlar ve daha sonra bu sindirim sisteminde bir takım enterolitlere neden olabiliyor. Yangıya neden olabiliyor, enfeksiyona neden olabiliyor. Bu da minyatür ırklarda çok görülen bir kolik sebebi. Bununla birlikte davranışla oluşan kolikler var. Yel yutma, pika gibi bir takım anormal davranışlar atlarda koliğe neden olabiliyor. Ortam çok önemli. Ahır içi ve padok sürelerinde ani değişiklikler. Yani yaz geldi, havalar ısındı, hop atları padoğa çıkardığımız zaman atlar tabii ki kontrolsüz birden yeşil ot yiyorlar ve bu sindirim sistemleri geçiş dönemine uyum sağlayamadığı için, bu hızlı geçiş dönemine, yine sancıyı çok sıklıkla görüyoruz. Bir de yem, çok fazla yonca ile besleyen, kalitesiz yonca ile beslenen atlarda yine sancı sık sık görülen bir semptom. Size gelen hastaya nasıl yaklaşacaksınız? Kolikte hasta öyküsü çok önemli. Bu hayvan en son ne zaman parazit mücadelesi gördü? Diş muayeneleri düzenli yapılıyor mu? Nasıl bir padokta dolaşıyor? Padoğun yeri, içeriği ne? Kum mu, çim mi? Ahır içinde ne kadar tutuluyor? Dışarıda ne kadar kalıyor? Atın kullanım amacı ne? Çalışma programı nasıl? Normalden fazla bir çalışma, antrenman yaptı mı? Veya işte bir yerden bir yere yarış koşmaya gitti ve hiç dinlendirilmeden mi çalıştırıldı? Bazı atlarda sık sık tekrarlayan kolik öyküsü olabilir. Bunu öğrenmek lazım. O zaman teşhis değişebilir. Ve klinik bulgular genel anlamda sizin için oldukça önemli. Peki fiziksel bulgular ne? Hafif koliklerde genelde at bir işeme pozisyonu alıyor. Bir huzursuzluk oluyor. Kendini esnetmeye çalışıyor. E, Huzursuzluğun yanında diş gıcırdatma, sakince yeri kazma veya karnına doğru dönüp bakma, yere yatıp kalkma, karın bölgesinde, abdomende kas titremeleri, kas tremorları ve belki terleme zaman zaman olabilir. Şiddetli koliklerde ise atlar yerde yatıp devamlı yuvarlanmak isterler. Kendilerini sağa sola vururlar. Bazen çok güçsüz ve depresif görünürler. Zor nefes alma çok sık gördüğümüz bir şey. Abdomende ciddi gerginlik, şişkinlik, distensiyon görebiliriz ve artık şiddetli kolikte gerçekten çok şiddetli de terleme görebiliyorsunuz. Burada REACT diye bir tablo yapmışlar İngilizce. Restless or agitated, yani huzursuz ve böyle tedirgin görünüyorsa, eating less or dropping reduced dediği işte daha az yemek yiyorsa veya dışkılama azaldıysa,
Abdominal ağrı işte devamlı karnına baktığı durumda ve klinik bir takım değişiklikler nedir bunlar? Mukozalardaki renk değişiklikleri, aşırı terleme gibi veya aşırı yorgun ve bitkin görünme. E, Bu şekilde bunu isim vermişler. Çok güzel bir şey, React çok güzel bir tanım bulmuşlar. Peki fiziksel muayeneye bakalım biraz da. Fiziksel muayenede önemli olan bizim için ilk bakmamız gereken şey kalp atımı ve solunum sayısı. Normalde dinlenme anında bir atın nabzı ortalama 40 olmalı, solunum da ortalama 14-16 olmalı. Fakat ahıra girdiniz ve atın kalbi 70-80'lerde, solunumu oldukça hızlı ve abdominal solunum yapıyor. Zaten orada size bir sinyal veriyor. Hemen nabız dolgunluğuna bakmamız lazım. Yugüler dolumu kontrol etmemiz lazım. Ve mukoz membranların rengine dikkat etmemiz lazım. Normal mukoz membranlar gurgurlu pembe biliyorsunuz. Fakat perfüzyon bozulduğunda, dolaşım azaldığında mukozanın renginin yavaş yavaş pembeden kırmızıya doğru kaydığını görebilirsiniz. Bununla birlikte perfüzyonun durumunu kontrol etmek için kapiller dolum zamanına bakmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Damağı parmağınızla bastırıyorsunuz. Eğer 2 saniyenin üstünde renk eski haline gelmiyorsa kapiller dolum zamanı da bozuktur. Yani perfüzyon yoktur. At hipovolemiktir diyebiliriz. Bunun hemen arkasından bağırsak dinlemeye geçmemiz lazım. Sol taraftan kolonu, sağ taraftan sekumu dinleyebilirsiniz. Yine karın altından ince bağırsakların peristaltini duymaya çalışırsınız. Normalde beklediğimiz şey işte sağ tarafta sekumda 2-3 dakikada bir böyle bir gök gürültüsü gibi bir ses bizim için normal. Hiç ses olmaması bağırsaklarda hareketin durduğunu gösteriyor. Bununla birlikte sekumda sağ tarafta böyle sanki bir kuyuya su damlıyormuş gibi bir ses duymanızda yine gaz sancısına yani timpaniye işaret ediyor. O yüzden normal peristaltik sesi, normal bağırsak seslerini bilmek çok önemli. Anormali teşhis edebilmek için. Yine rektal ısıya bakabilirsiniz. Rektal ısı size ne verir? İnfeksiyona bağlı bir kolik olabilir. Bu veya at artık şoka girmiştir. Rektal ısı düşmüştür. Yine bu size fikir verir. Endotoksemi ve şok durumlarında biliyorsunuz vücut ısı hızla düşer. İdrar çıkışı önemli bizim için. Çünkü bazen kolik, sancı yani abdominal ağrı idrar retensyonuna, idrar yollarında bir tıkanıklığa bağlı da şekillenir. Yani illa bağırsak ağrısı demek değil. Hep bunu birkaç kere sunum içinde tekrarlayacağım. Kolik, akut abdomen yani abdominal ağrının adı. Bu bir semptom, bu bir hastalık değil. Bunun binlerce bir sürü sebebi olabilir. Yine ekstremite sıcaklığı da bizim için önemli. Dolaşım artık bozulduysa, bir yerde bir obstrüksiyon, tıkanma varsa ve bağırsakla birlikte bütün dolaşım bozulmuşsa tabii ki ekstremitelerde, kulak uçları ekstremitelerde normalden soğuk olacaktır. Mukoz membran rengini biraz önce anlatırken söylemiştim ama sağ tarafta fotoğraflarda görüyorsunuz. En üstte normal bir atın mukoz membran rengini görüyorsunuz. Ortada yine dehidrasyon, erken hipovolemi durumunda böyle bu biraz fotoğraf aşırı kırmızı çıkmış ama bu kadar kırmızı da olabilir. Ve en altta artık endotoksemik şok durumunda siyanötik mukoz membran, mora dönmüş mukoz membranı çok güzel görebilirsiniz. Nasıl olmalı kapiller dolum zamanı? Normal mukozada 2 saniyenin altında olmalı. Eğer dehidrasyon varsa 2 saniyenin üstünde olmalı. Erken endotoksik şokta, hiperamik mukozada yine 1-2 saniyeden düşük ve eğer ileri endotoksik şok varsa, siyanoz varsa artık 3 saniyenin 4 saniyenin üstünde kapiller dolum zamanı süresi tespit edebilirsiniz. Şimdi normal şartlarda Türkiye'de ben ilk bu mesleğe başladığımda sancılı bir at geldiğinde fiziksel muayenesini yaptıktan sonra biz hemen sondaya yapışıp atın midesinin içini boşaltmaya çalışırdık. Ama İngiltere'de bu iş nasıl yapılıyor? Mideyi boşaltmak gibi bir kaygı olmuyor. Zaten endogastrik entübasyon, nazogastrik entübasyon yaptıktan sonra çok şiddetli basınçla mide boşalması gereken kadar boşanıyor. Ama biz işte ben ilk mesleğe başladığımda yani 2008 yılında işte 3 kova 4 kova suyla verip suyu mideyi boşaltmaya, midedeki suyu tamamen temizlemeye çalışırdık içeriği.
Fakat burada dünyanın birçok ülkesinde, İngiltere'de bu iş sadece mide içeriğinin durumunu muayene etmek için ve aşırı basınç varsa bunu ortadan kaldırmak için yapılıyor. Yani kovalarca suyla mide yıkanmıyor. Fazla mide içeriği alınıyor ve bu alınan içerikten hem pH hem işte kompozisyon, koku, bunların kontrolü yapılıyor. Mesela çok bozuk zeytinyağı gibi keskin bir koku varsa bu midenin çok uzun süredir boşalmadığını, mide içeriğinin fermente olduğunu gösteriyor. Bu da demek ki sindirim sistemi bir süredir durmuş ve peristaltik yok demek aslında. Düşük pH, genelde düşük pH'lı mide içeriği gastrik kaynaklı sancılarda görülüyor. Yüksek pH ise ince bağırsak kaynaklı sancılarda görülüyor. Ve reflux miktarı eğer mideden çıkan sıvı 2 litreden fazlaysa, çünkü hani midede içerik çıkmadığı sürece o içeride oluşan asidi dilüye etmek için devamlı vücuttan, damarlardan su çekiyor. Bu 2 litreden fazla mide içeriği alıyorsanız siz hiç sıvı vermeden, bu size cerrahi müdahale için hazır olmanız gerektiğini gösteren bir durum aslında. Peki rektal muayene nasıl bir şey? Rektal muayene niye yapılır? Sancıda teşhisin en önemli elemanlarından biri aslında rektal muayene. Rektal muayene ile bağırsakların içerideki pozisyonu, yerleri normal mi, doğru mu? Bunu teşhis edebilirsiniz. Ama tabii ki rektal muayene yapmak için kendinizi koruma altına almanız lazım. Ve atı da bu arada koruma altına almanız lazım. Rektal muayeneye başlamadan önce mutlaka antispazmotik, yani buz kapan yapıyorsunuz ki bağırsaklar, düz kaslar gevşesin. Sonra sedasyon, kısılezin yapılıyor birçok yerde ama hani elinizde domisedan olabilir. Önemli olan burada düşük miktarda sedasyonla güvenli bir şekilde rektal muayene yapmayı sağlamak. Yine rektal muayenede ince bağırsakların durumunu, büyük kolonu, sekumun büyük bir kısmını, küçük kolonu palpe edebilirsiniz rektal yolla. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar ne? Organın lokasyonu olması gereken yerde mi? Boyutu normal mi? Çünkü gazla dilate ise veya içinde büyük bir kitle varsa şekli ve yapısı değişecektir. Yapısal özellikleri iyi mi? Ve abdomende herhangi bir kitle elinize geliyor mu? Veya yine sert fekal materyal dediği impaksiyona neden olan parazit olabilir veya işte yabancı cisim olabilir ya da işte hayvanların zaman içinde yedikleri veya sonra midede taşlaşan bezoarlar olabilir yine bağırsak içinde. Dolayısıyla bunları da rektal yolla teşhis edebilirsiniz. Burada biz size rektal muayene seyrettireceğim. Biraz ileri almam gerekiyor. Tabii bu İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde çekilmiş bir görüntü. Çok rahat bu şekilde rektal muayene yapabiliyor bu ata. Muhtemelen sedasyon da etkisi var ama Türkiye'de biz genelde kendi atlarımızı böyle yapmıyoruz. Genelde travayın içinde veya ahır kapısını kapatarak, atı yaklaştırarak veya saman balyalarını atın arkasına koyarak daha güvenli bir şekilde rektal muayene yapabiliriz. Şimdi şurada illüstrasyonu var. Yine oraya getireyim zaman kaybı da olmasın diye. Çünkü sınırlı zamanla yapacağız. Evet, şimdi şuradan rektal yoldan, rektumdan girersek sol tarafta dalak var demiştim. Dalağın ucuna birazcık değebileceğiz. Sağ tarafta gördüğünüz şu koyu yeşil olan sekum, burası da sarı olan da kolon. Şimdi arkadan rektal muayene yaparken nasıl görünecek, nasıl hissedeceksiniz onu anlatacağım. Rektumdan girdiğiniz zaman sol tarafta, soldaki böbrek biraz daha geride olduğu için sol böbreğin uç tarafını hissedebiliyorsunuz. Şu kırmızı olan uterus aslında. Bakın rektumdan gireceğiz. Kendinize bir yol belirleyin. Ya saat yönünde ya da saat yönünün tersine dolaşın diyor. Elinizi hemen yukarı kaldırdığınızda aortu çok rahat hissedebileceksiniz. Dolgun ve elinizin altında atacak. Sola kaydığınızda böbreğin, sol böbreğin arka ucunu hissedebileceksiniz. Sadece parmak ucunuzla hissedebilirsiniz. Şurada dalağın arka tarafıyla
böbreği birbirine bağlayan nefrosiplenik ligament var. O da elinize parmağınızın ucuna gelebilir. Yine elinizin altına aşağı indirdiğinizde elinizi, büyük kolonu ve büyük kolonun üstündeki sakülasyonları hissedebilirsiniz. Yine elinizin hemen altında pelvise yakın kolonun geri döndüğü ve pelvic flexure adını verdiğimiz yapı elinize gelecek. Yine sağ tarafa geçtiğinizde çok geniş bir şekilde sekumun genişliğini hissedebilirsiniz. Yine dorsal abdomende küçük kolonu hissediyorsunuz. Böyle kafanızda oturtursanız çok daha rahat olacak. O yüzden bu görseli koymak istedim. Şimdi normal şartlarda bu olması gereken. Fakat ileride devam edeceğiz. Bir takım hastalıklarda neler oluyor onları daha yakından anlayacağız. Yine şöyle tek tek bakalım video olmadan. Rektumdan elimizi soktuk, hemen sola doğru elimizi uzattığımızda parmağımızın ucuyla sol böbreğin arka ucunu hissedeceğiz. Zaten kayıyor elinizin altında ve yuvarlak bir yüzeyi var. Elinizi sola doğru kaydırdığınızda dalağın yine kaudal kısmını hissedebileceksiniz. Hemen aşağı doğru indiğimizde, üçüncü görüntüden bahsediyorum. Elimizi böyle sağa kaydırdığımızda yine ventral sekal bant dediğimiz sekumun üstünde bir bant şeklinde düz gelen, yani normal sekum dokusundan farklı elinizin altında kayan ventral sekal bantı da normal sağlıklı atta hissetmeniz gerekiyor. Yine birazcık aşağı elinizi indirirseniz de kolonun pelvik fleksurasını, şu dönüş yerini kolaylıkla sağlıklı atta, biraz bu kolunuz uzunsa ve at çok büyük değilse rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bir video daha açıyorum. Bakın şu anda kolon yer değiştiriyor ve dalağın arasında sıkışıyor. Bu bir sancı nedeni. Kolonun yer değiştirmesiyle dalağın arasında sıkışması. Böyle bir durumda rektal muayenede siz böbrekle dalak arasındaki bu biraz önce bahsettiğimiz ligamenti parmağınızla hissedemiyorsunuz. Burada bu bölgede elinize kolonun sakülasyonları geliyor. Bu bir teşhis yöntemi işte. Pardon, şuradan da bu video değil, fotoğraftı. Evet. Bunu örnek olarak gösterdim. Nasıl bir değişiklik olur anormal hatta. İleride hastalıklarda tek tek nerede ne oluyor, bağırsak nereden nereye gidiyor, bunu konuşacağız. Peki laboratuvarda nelere bakmalıyız? Bir kere hematokrit çok önemli. Bize dokuların perfüzyonu ile ilgili bilgi verecek. Hipovolemik mi at? Bunu hematokrite bakarak anlatabiliriz. Yine total protein çok önemli. Hasarlı sindirim sistemi dümenini bize gösterecek olan plazmada total protein artışı. Yine plazma laktat ve lökosit endotoksin ve enfeksiyona bağlı bir kolikse size kolikle ilgili, teşhisinizle ilgili yol gösterebilir. Abdominosentez çok önemli ama maalesef sahada yapamıyoruz biz bunu. Yani bir ahıra gittiğimiz zaman sancılı atın hani abdominosentezini yapıp çıkan içeriğin biz bu at ameliyatlık mı yoksa medikal bir müdahaleyle düzelecek mi, aslında bize fikir vermesi lazım. Fakat tabii ki bunu sahada yapamayacağımız için, ama yine de abdominosentez çok çaresiz kaldığınız durumlarda sıvının içeriğine şöyle ışıklı güzel bir ortamda bakarak size fikir verebilir. Hani total protein miktarını söylemez ama sıvı bulanıksa normalde açık sarı serum renginde bir sıvı gelmesi lazım. Şeffaf, temiz, berrak. Ama eğer sıvı bulanıksa, beyaza kaçan bir renkteyse siz buradan artık bağırsak perfüzyonunun bozulduğunu, bağırsak duvarının parçalanıp karın boşluğundaki sıvıyla karıştığını anlayabilirsiniz. Yine nasıl yapılacaksınız, teknik nasıl olacak derseniz, kisifoidi elinizde hissediyorsunuz. Kisifoidin hemen 10-30 santim, atın boyuyla birlikte değişiyor bu. Gerisinden, orta hattan bölgeyi aseptik bir şekilde tıraş edip temizledikten sonra lokal anestezi, deri altı 0,5-1 mililitre arası verdikten sonra 18 gauge'lik hipodermik bir iğneyle veya küt bir kanülle dik bir şekilde yukarı doğru saplayarak akan sıvıyı bir tüpe alarak
kontrol edebilirsiniz. İlk gelen sıvıyı almıyorsunuz. İlk gelen sıvı kanla birlikte geleceği için teşhisinizi zorlaştırabilir. Daha sonra gelen temiz, yani artık kandan arınmış sıvı size laboratuvara göndermek için yeterli olacaktır. Normalde abdominal sıvı 2 ayrı tüpe toplanır. Steril ve antikoagülanlı. Steril tüpte bakılması gereken belki bakteriyel bir kültür yapmak istersiniz. Antikoagülanmayla ise de yine yapmak için. İçinde ne kadar lökosit var, ne kadar kan hücresi var, bağırsaktan bozulan parçalar karın boşluğundaki sıvıda ne kadar karışmış, bunu anlamak için. Şöyle periton sıvılarının fotoğraflarını yan yana koydum. Şimdi ilk görüntüde, birinci resimdeki sarı olan, gördüğünüz gibi çok da temiz değil. Strangüle olmayan obstrüksiyonun bulgusu. Genelde bu şekilde görünüyor. Hafif bir bulanıklık olabiliyor. Fakat içinde herhangi bir protein artışı genelde görülmüyor. Strangüle obstrüksiyonda hafif böyle koyu sarı kanlı bir içerik, serosanguinöz yapıda total proteini ve laktatı yüksek çıkan bir içerik görüyorsunuz. İnfraksiyon varsa, devitalize yani beslenemeyen, artık bütünlüğü bozulan bir bağırsak varsa yine böyle kırmızımsı kahverengi şurada. Burada bir sayılarda bir sorun olmuş ama sanıyorum onu eklemeyi unutmuşum. Onun görüntüsü yok. İnfraksiyonlu yani devitalize bağırsaklı görüntüsünü koymamışım buraya. Ama inflamatuar durumlarda, kolitlerde, enteritlerde yani ishalle seyreden durumlarda sarı turuncu bir görüntü, bir renk göreceksiniz. Artık septik peritonit varsa yine böyle içinde fibrinli, irinli, korkunç, mat, beyaza yakın bir içerik göreceksiniz. Septik peritonitte daha çok böyle içinde tüpte çöküntü, alttaki çöküntüyü görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine hem kanla karışık hem de dipte böyle fibrin içeriği yüksek olan bir sıvı göreceksiniz. Artık bağırsak delinip bağırsak içeriği mide, karın boşluğundaki sıvıyla karıştıysa, periton sıvısıyla karıştıysa da yine içeride bağırsaktan gelen, dışkıdan gelen kahverengi çöküntüleri rahatlıkla görebilirsiniz. Gastrointestinal sistem kaynaklı kolitlerde sınıflandırma yapmışlar yine bazı bilim adamları. Strangüle obstrüksiyon, fiziksel strangüle olmayan obstrüksiyon, fonksiyonel strangüle olmayan obstrüksiyon, inflamatuar strangüle olmayan infeksiyon ve diğerleri diye 5 grupta ayırmışlar. Strangüle obstrüksiyonda yine daha önce anlatmıştım, yaşlı hatlarda, geriatrik hatlarda çok görünen lipoma bağlı bağırsağın etrafında dolanmasıyla sonuçlanan, şekillenen obstrüksiyonlar veya mezenterik yarıklar. Bazen ince bağırsakları bir arada tutan mezenter içinde bir takım yırtıklar oluyor ve bağırsaklar onun içinden geçerek obstrükte oluyorlar. Bu da yine çok fazla gördüğümüz durumlardan değil aslında ama olabilecek şeyler. Bazen yine ben hiç görmedim, diyaframatik herniye bağlı şekillenebilir. Daha çok küçük ırklarda ve taylarda görebiliriz bunu. Yine volvulus ve torsiyon görebiliyoruz. Fiziksel strangüle olmayan obstrüksiyonlarda impaksiyon, işte yer değiştirmeler, parazitler veya kuma bağlı tıkanıklıklar veya yine daha önce söylemiştim, zaman içinde yenilen bazı içeriklerin sindirilemeyen kısmı vücuttan atılmadıkça bir araya gelip birleşerek büyük enterolitiyazis dediğimiz taşlara dönüşüyorlar. Bunlar da fiziksel strangüle olmayan obstrüksiyonlar. Fonksiyonel strangüle olmayan obstrüksiyonlar ise hiçbir aslında tıkanıklık bir şey yok ama işte daha çok sekunda gaz birikmesiyle ve sekumun boyutunun artmasına bağlı olarak bütün sindirim sistemine baskı yaparak artık oradan vücudun ön tarafında göğüs kafesindeki organlara sıkıştırmasıyla oluşan sancılar. Bunlar basit çözülüyor fakat çünkü bir fiziksel bir aslında yani fonksiyonel bir mekanik bir tıkanıklık olmuyor ama nefes almayı da zorlaştırdığı için bu timpaniler çok daha atlar şiddetli tepkiler verebiliyor. İnflamatuar durumlarda işte enterit, peritonit, infraksiyon veya işte bazı atlarda sindirim sistemi bozukluklarıyla kendini gösteren, atta kilo almamayla kendini gösteren inflammatory bowel disease dediğimiz bir durum var.
At ne yediği yemden yararlanabiliyor, ne kilo alıyor, ne yani anormal bir şişkinlik olmuyor fakat sindirim sistemi, at aslında zayıf oluyor fakat sindirim sistemi devamlı yangılı olduğu için at devamlı yer kazıyor, diş gıcırdatıyor. Böyle de bir durum var. Yine proliferatif enteropati ve neoplazmalar, yani genç atlarda olması çok mümkün değil ama neoplazmaları kır atlarda çok görüyoruz. Melanomlar çok fazla iç organlarda da tıkanıklıklara neden olabiliyor. O yüzden at kırsa ve yaşlıysa, hani hiçbir şey görmüyorsanız, hiçbir şey bulamıyorsanız, mide içeriği temiz geliyorsa neoplazmalardan şüphelenebilirsiniz. Şimdi şurada fotoğraflara bir bakalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta normal bağırsak içeri normal bir şekilde bağırsak peristaltiği devam ederken birden e, mezenterin içinde oluşan bir yırtıktan bağırsağın bir kısmı geçiyor ve bu şekilde burada inkarsene oluyor. Dolayısıyla bu durumda bağırsağın devam çalışmak isteyen kısmı büyüyor, içinde gaz toplanıyor ve bu da bir sancıya sebep oluyor. Ne gibi şeyler olabilir? Hipovolemik şoka neden olabilir. Çok şiddetli ağrıya neden olabilir. İntestinal hasar, bağırsak perfüzyonunun bozulmasıyla birlikte şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir. Hem bağırsak iç duvarında hem bağırsak dış duvarında. Yine işte iç organ kanamaları şekillenebilir ve periton sıvısının o biraz önce gördüğümüz serosanguinoz yapısı daha yapış yapış, daha böyle normalden daha az akışkan şekli karşımıza çıkabilir. Yine total proteinin kanda düştüğünü görürüz. Çünkü sindirim bozuluyor, artık sindirim olmuyor. İşte buradan endotoksemi ve reperfüzyon hasarı ile birlikte abdominal distansiyon ve reflüks. Bunların hepsi ölümle sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlar. Strangül obstrüksiyonlar için hasar zaman çizelgesi diye bir durum var. Şimdi normal şartlarda bir atın yanına gittik, sancılı. Tabii ki bunda atın size daha önce, yani siz veteriner hekime ulaşılmadan önceki geçen süre de önemli. Yani mesela at geceden sancılanmış olabilir ama sabah ahıra girildiğinde fark edilmiş olabilir. Tabii ki siz burada zamanın ne kadar geçtiğini bir takım işte fiziksel muayene bulgularından aslında anlayabilirsiniz. İşte mukozaların rengi, kapiller dolum zamanı gibi. Ama normal şartlarda zaman çizelgenizi anlamanız için şöyle bir tablo oluşturacağım. Normal şartlarda ince bağırsaklarda villus hasarı 3 saatte itibaren başlıyor. Tamamen villuslar, bağırsak içerisindeki villuslar 3. saatten itibaren tamamen dökülüyor. Bu bölgeye kript hücre migrasyonu başlıyor 12. saatten itibaren. Vücut tabii ki kendini hızlı bir şekilde iyileştirmeye çalışıyor. Fakat biz burada artık destek olamayıp rejenerasyona yardım edemezsek iskemi devam ediyor ve artık bağırsak duvarında nekroz şekillenmeye başlıyor. Ve 6-7 saat içinde artık bağırsak duvarında olan dejenerasyon bize mutlaka bu atın ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Başka bir türlü kurtarmamız mümkün değil. Kalın bağırsakta nasıl işliyor süreç? Irreversible hasar 3-4 saatte kalın bağırsaktaki obstrüksiyonlarda başlıyor. Yine yüzey epitelin %97'si, glandüler epitelin %50'si hasar gördüyse bunun artık geri dönüşü yok ve hemen cerrahi müdahale gerekiyor. Yani sancıya gittik, hani bize yeni başladı dedilerse, normal ilk yaptığınız müdahaleden sonra İlk yarım saat 40 dakika içinde atın rahatlayıp tepki vermiş olması lazım. Artık ikinci saatte hala bir şey olmuyorsa, sonuç alamıyorsanız yaptığınız ilaçlardan şunu söyleyebilirsiniz: bu artık cerrahi bir kolik. Yani bunu artık bir merkeze sevk edip orada operasyonu sağlamak lazım. Niye daha fazla bekleyemezsiniz? Çünkü atın ameliyat edilebileceği yerler Türkiye'de şu anda aktif olarak bir Eskişehir'de, Mahmudiye'de, bir de işte İzmir At Hastanesi'ne yetiştirebilirsiniz, Zeynep Hoca'nın elinde. Dolayısıyla hani ben geçenlerde birkaç ay önce böyle bir hastamı ilk 20 dakika, yarım saat içinde hiçbir düzelme görmediğimde çok hızlı bir şekilde hemen Mahmudiye'ye sevk ettim. Zaten araba buldun, bindirdin. İşte 2,5-3 saat yol. Zaten o 6 saatlik kritik zaman orada doldu ve ameliyata alındı. Fakat hasar çok büyüktü.
kurtaramadık ama yapılacak şey çok da oyalanmayıp hızlı bir şekilde teşhisi koyup elinizdeki şartlar dahilinde atı operasyona sevk etmeniz gerekebilir. Strangül olmayan obstrüksiyonlara gelirsek, fiziksel ya da fonksiyonel bir durum mu? Burada onu anlamamız lazım. Bizim için o normal peristaltik sesi o yüzden çok önemli. Bunun normalini bilirsek ancak anormalini teşhis edebiliyoruz. Bağırsak distensyonu sekonder olarak şekilleniyor burada. Yani ilk önce peristaltik duruyor, sonra gaz birikmeye başlıyor ve daha sonra bağırsak genişleyerek diğer dokulara bası yapmaya başlıyor. Obstrüksiyon proksimalinde gaz, sıvı veya ince ise birikimi her zaman olan bir şey. Çünkü bir yere kadar artık onlar geliyorlar, bağırsak içeriği, ve bir yerde bağırsak peristaltiği durduğunda orada birikmeye başlıyorlar. Yine distensyona bağlı o bölgede perfüzyonun bozulması, ödem artışı ve obstrüksiyonun proksimalinde motilitenin arttığını, distensyonun arttığını ve bunun spazm ve sonuç olarak ağrıya dönüştüğünü görüyoruz. Daha önce bahsettiğim bezuarlardan çok güzel birkaç tane örnek sağ tarafta var. Yine kum sancısı, işte bağırsak operasyonundan sonra bu aslında sağda gördüğünüz, altta gördüğünüz nekropsi, artık at ölmüş ve çıkan kumun miktarına bakın. İşte o yüzden padoğa geçişler baharda çimlerin çıkmasıyla bunların sürelerinin takip edilmesi oldukça önemli. İnce bağırsak obstrüksiyonlarında reflux, elektrolit abnormalitesi ve dehidrasyon, taşikardi ve ağrı görüyoruz. Kalın bağırsak obstrüksiyonlarında daha çok şişkinlikle seyrediyor. Dehidrasyon yine dikkati çekiyor çünkü perfüzyon şişkinliğe bağlı bozuluyor. Ağrı ve tıkanıklık daha çok görülüyor. Sekal obstrüksiyonlarda en çok şişkinlik görüyoruz tabii ki, çünkü sekumun miktarı oldukça büyük. E, Hani hiç otopsi, nekropsi görenler var mı aranızda bilmiyorum ama yani normal bir insanın 2 bacağı kadar bir sekumu var atın. Dolayısıyla burada oluşan gaz birikmesi şiddetli ağrıya ve şişkinliğe neden oluyor. Küçük kolon obstrüksiyonlarını tabii ki biraz daha zor teşhis etmek. Ama bunlar da yine tabii ki obstrüksiyonun ön tarafında biriken ince sıça ve gazın etkisiyle oluşan şişkinlik, yine dehidrasyon, ağrı ve infeksiyonu görebilirsiniz. İnflamatuar durumlarda ne olur? Neden olur? Ne olabilir? Bağırsak içinde hiperplezi, hipertrofi görebilirsiniz düz kaslarda. İleus e, şekilleniyor zaman zaman. Sindirim sistemi salgılarında artış, absorpsiyonda azalma görülüyor. Yani e, şöyle bir baktığınızda dışkıda ciddi mukus e, ve hani dışkının şekli normal, hani her zaman gözünüzün alışına. Şimdi atların beslenme şekline göre mesela düz koşudaki atlar daha böyle daha yumuşak dışkılar yapıyorlar ama engel atlama atları biraz daha sert top top dışkılar yapıyorlar. Her şekilde sindirim sistemi salgılarında artışla birlikte bağırsak mukozasında bozulmasıyla dışkı üzerinde mukus ve bağırsak mukozası parçaları görebilirsiniz. Yine ince bağırsaklarda inflamasyon varsa kanda hiperproteinemi, hipoproteinemi dikkatinizi çekecek. Çünkü emilim azalmasına bağlı bağırsaktaki içerikten vücut sistem yararlanamıyor. Dolayısıyla serumda hipoproteinimi varsa emilimin bozuk olması olduğundan şüphelenebilirsiniz. Bu da ince bağırsaklarda bir inflamasyon işaretidir sizin için. Kalın bağırsaklarda inflamasyon, yani kolitis. Burada da mukozal permeabilite artışı, endotoksin bir taşikardi ve şok dikkatinizi çekecek. Aslında hani baştan da söyledim ya, koliyi oluşturan bir sürü neden var ve bu nedenlerin hangisi olduğunu bulmak teşhise giden yol. Bunun içinde ama çok çok uzun zamanımız yok. Dolayısıyla anatomik bilginiz çok iyi olmalı ve hangi hastalıkların koliye neden olduğunu bilmelisiniz. Yine ülser mesela çok tipik, atlarda ülseri olan atlarda ciddi diş gıcırdatma. İşte yemi yerken birden ağzından yem bırakma. Ve işte yem yerken arkasını dönüp sağa sola bakıp biraz ara verip yem yeme veya yeme çok hırslı ve hızla saldırma görülebilir. İşte atla birlikte yaşayıp atları tanıdıkça, tecrübe arttıkça biraz biraz bunlar herkesin kafasında artık oturuyor. Yani bazen hani ahıra girdiğinizde bu atta ülser var diyebiliyorsunuz. Tabii ki bunu teşhisi doğrulamanız için bir endoskopi ve bir kan testi gerekli her zaman. Ama işte az çok fiziksel görünüş ve yapılan klinik muayene bilgi veriyor. Şimdi kolitiste ne oluyormuş bir ona bakalım.
kalın bağırsak inflamasyonunda. Bakın mukozada permeabilite artışı, yine ödem, ciddi bir dilatasyon ve hani kalın bağırsağın kapladığı alanı düşünürseniz görüntü aslında içeriye bakabilsek böyle bir şeyle karşılaşırız. Burada önemli olan gerçekten perfüzyonun bozulması, permeabilite artışı ve dokudaki yaygın ödem. Strangül olmayan enfeksiyonlardan konuşmak istersek artık bağırsaklar bir şekilde ya işte yer değişikliğine bağlı perfüzyonun bozulmasından ya da başka bir dokuda olan yani ya da mesela sekumda olan bir timpaniye bağlı alttaki dokulara baskı yapması sonucu perfüzyonun bozulmasının artık bağırsak duvarı devitalizli olmaya başlıyor. Yani ölmeye başlıyor. Artık bu toksemiye bağlı taşikardi ve depresyonun yanında böyle çok kendini yerden yere atan, işte çok terleyen bir atın birden sakinleştiğini ve depresif bir şekilde durduğunu görüyorsunuz. Bu işte işte ilaçlar işe yaradı ve at iyileşiyor demek değil aslında. Bu artık sona geldiğinizin işareti. Artık şokla birlikte at e, ağrıya olan duyarlılığını kaybediyor ve sakinleşiyor ve bunun hemen arkasından genelde bağırsak perfürü oluyor ve at birden düşüp ani bir şekilde ölüyor. E, Dolayısıyla hani bu sakinleşmeyi iyi bir şey olarak yorumlamayın. Sizin her zaman stetoskopunuz kulağınızda sürekli bağırsak peristaltiği geldi mi? Kalp atımı ve solunum nasıl ve mukozalar nasıl? Tedaviniz boyunca atın yanında geçirdiğiniz sürede sık sık bunları kontrol etmeniz lazım. Eğer mukozalar artık kırmızıdan mora döndüyse, eğer at çok sakinleştiyse, olduğu yerde duruyorsa, kazımıyorsa, kendi yerden yere atmıyorsa, peristaltik duymuyorsanız zaten ağrı da yok, yani tepki de yok ve ekstremiteler de soğuk. Artık burada prognozun kötü olduğunu bildirmeniz gerekir. Yine Liverpool Üniversitesi'nin yaptığı bir kolik şekillerini ve sebeplerini bölümlendirmiş. Çok uzun. Hani belki ekran görüntüsü alıp bunu sonra okumak istersiniz. Tek tek anlatacak gerçekten zaman yok. Ama başta da söylediğim gibi tekrarlıyorum. Kolik bir semptom, birçok hastalığın semptomu olabilir. Önemli olan yaşlara göre, ırka göre bir atın yanına gittiğinizde nelerle karşılaşacağınızı önceden öngörmeniz lazım. Hani daha önce demiştim ya, poniler yatkın, işte maiden kısraklar şuna yatkın, işte ne bileyim taylar parazitik obstrüksiyonlara daha yatkın gibi, ne kadar çok okur ve görürseniz o kadar hızlı teşhisiniz şekilleniyor. Şimdi normal şartlarda kolikli bir atın yanına gittiniz ve yaptığınız muayenelerde gastrointestinal sistem kaynaklı olmadığını gördünüz. Burada zaten gastrointestinal sistem kaynaklı değilse genelde idrar kesesindeki bir obstrüksiyona bağlıdır. Onun için idrar kesesiyle ilgili müdahaleler yapılmalı. Yine ne? Düz kasları gevşetecek Buscopan, agresif bir sıvı saltımına başlamadan önce tıkanıklık olması ihtimaline karşı sedasyonla birlikte idrar sondası yapılıp idrar boşaltılmaya çalışabilir. Bazı arkadaşlar bu çişini yapamıyor diye hemen idrar söktürücü yaptırıyor. Çok çok tehlikeli. Önce yapacağınız şey sedasyon ve Buscopan. Daha sonra idrarını yapmıyorsa at, bir idrar sondası, hemen arkasından serum, dikkatli ve kontrollü bir şekilde ve idrar kesesini lavajını yapabilirsiniz. Kolik, eğer e, yaptığınız muayeneler potansiyel olarak komplike bir kolik gösteriyor, çok fazla işte onu da yapayım, bunu da yapayım demeden, zaman kaybetmeden, atın yolda geçireceği süreyi de hesaplayarak işte hani mümkünse serumunu takıp ağrı kesicisini yapıp hemen bir hastaneye sevk etmelisiniz. Yine basit bir kolikse bazen işte şeye bağlı, simpaniye bağlı, yani sekumda gaz birikmesine bağlı bir kolikse yine spazmodiklerini yapıp impaksiyonu çözmeye çalışabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde az az, eğer mide içeriği kokusuz ve temizse az az 2 saatte bir su verilebilir, biraz yağ verilebilir. Yine rektumdan biraz
vazelin, likit veya yağ verilebilir. Ve bu tip basit kolikler genelde düzenli bir şekilde monitörize ederek işte yem konusunda bir takım kısıtlamalar, diyet konusunda bir takım kısıtlamalarla çözülüyorlar. Potansiyel olarak ilk gittiğinizde ve fiziksel bulgularla iyi görmediğinizde zaman kaybetmemek adına zaten gönderiyorsunuz kliniğe. Peki başta iyi görünen ve sahada tedavi ettiğiniz zatta bir şey gelmiyorsa, bir ilaçlara cevap gelmiyorsa ve progresif olarak at kötüleşiyorsa, mukoza rengi bozulmaya başlıyorsa yine hemen hastaneye sevk ve daha kontrollü bir şekilde testleri yapılarak ya ameliyata ya da medikal tedaviye devam edecek. Bir de baştan gittiğinizde artık eminsiniz, kesinlikle yapacak hiçbir şey yok. Yani ultrason yapma fırsatı buldunuz ya da rektal yolla bağırsakların yer değiştirdiğini fark ettiniz. Yine ya hastaneye göndermeniz gerek ya da artık mukozaların rengi çok bozulmuşsa, perfüzyon bozuksa, nabız artık 80-90-100'leri bulmuşsa ötenizi maalesef yapmak gerekecek. Medikal koliklerde impaksiyonlar genelde medikal olarak çözülen kolikler 3 ana nedene bağlı. Sindirilebilirliği düşük, kalitesiz yemle beslemek, hayvanın kendi sindirim kanalında bir bozukluğa bağlı şekillenen impaksiyonlar veya işte yiyeceklerin bazen atlar çok hızlı yiyorlar veya işte dediğim gibi otları yerken toprakla birlikte yiyorlar. Yine yiyeceklerin düzgün şekilde sindirim kanalından geçmemesine bağlı oluşan kolikler bunlar. İşte burada önemli olan ne? Kaliteli yemle besleyip atın yavaş yavaş ve yeterli derecede çiğnediğini, yemi çiğneyip çiğnemediğini takip etmek lazım. Düzensiz veya yetersiz diş bakımı yine keskin kenarlı dişler az çiğnemeye bağlı, hızlı yutmaya bağlı bir takım impaksiyonlara neden olabiliyor. Yine yüksek lifli gıdalar, düşük kaliteli otla beslemek düzenli olarak böyle impaksiyonlara neden olabiliyor. Motilite değişikliklerine bakarsak bazen şu bile olabilir. Mesela bunu birçok kişi takip etmiyor ama mesela atınızın gözüyle ilgili, baktığınız atın gözüyle ilgili bir sorun var ve bir veteriner hekim tedavi rejiminin içine atropin eklemiş. Atropin sindirim kanalını oldukça yavaşlatan bir etken madde. Dolayısıyla bir at atropin kullanıyorsa bu atla ilgili sindirim kanalı düzenli olarak takip edilmeli ve buna göre gerekli zamanlarda müdahale yapılmalı. Ona göre mesela yem değişikliği yapılabilir veya yem kalitesi arttırılabilir kısa bir süre için falan gibi değişiklikler yapılabilir. Yani ya da atıyorum herhangi bir şey geldi atın başına, bir sakatlıktan dolayı uzun süreli non-steroid anti-inflamatuar tedavide yine ilaçla ilgili bir sindirim sistemi bozukluğu yaşama ihtimalinize karşı yine bu atların da bazı önlemler eşliğinde tedaviye devam etmesi sağlanmalı. Stres çok önemli bir faktör. Atlar yer değiştirdiğinde, mevsim değişikliklerinde ya da işte üst üste bir takım yarışlar koşturulduklarında strese giriyorlar. Çok hızlı strese giriyorlar. Bu da impaksiyonlara neden olabilir. Çünkü sindirim sistemi motilitesini bozuyor. Egzersiz programı değişiklikleri yine öyle. Yani 2 hafta dinlenmiş yatmış bir ata hadi ertesi gün binelim, hop oradan oraya atlayalım, buradan buraya koşalım yapamazsınız. Yem değişikliklerinde de, egzersiz programı değişikliklerinde de kademeli yükleme yapmalısınız. Yavaş yavaş arttırmalısınız. Yaptığınız bütün değişiklikleri yavaş yavaş arttırmalısınız. Yine ilaçlar ve anestezi sindirim sistemi üzerinde olumsuz etki gösteren bir takım etkenler. Anestezi biliyorsunuz motiliteyi durduruyor. Bazı ilaçlarda daha önce söylediğim gibi nonsteroidler, bunlar da sindirim kanalında ülsere neden olabilir. Dolayısıyla sancıya. Mikrobiyoflora değişiklikleri bir takım hastalıklardan sonra, uzun süren ishallerden sonra, yem değişikliklerinde veya hava ısı değişiklikleri, gündüz gece sıcaklık farkının çok olduğu dönemlerde. Yani hani dün soğuktu, bugün sıcaktan ziyade gündüz çok sıcak, gece çok soğuksa bu tip durumlarda da mikrobiyoflora değişebilir. Dolayısıyla bu da sancıya neden olabilir. Yiyeceklerin düzgün şekilde sindirim kanalından geçmemesi anatomik, fizyolojik nedenlerden olabilir. Anormal gastrik motilite,
Mesela Frezyan ırkında bu çok görülüyormuş. Yine ileal flen midenin boşalmasının yavaşlaması, yine pelvik fleksürde burada bir o dönüşte o kanal daraldığı için oralarda obstrüksiyonlar, impaksiyonlar olabilir. Sekumun körüçlü olması yine bir etken. Hani sonuçta mide içeriği iliumdan geçip sekuma önce boşalıyor ve orada fermente oluyor. Aynı şekilde düzgün bir peristaltikle o koca keseden tekrar kolona aktarılması lazım. Bazen burada da bir takım sorunlar oluyor. Yine kolonun çapının büyük kolondan küçüğe doğru iyice daralması, yani 8 santime kadar düşüyor küçük kolonda çap. Dolayısıyla yine sindirim kanalından geçen yani sindirim motilite bozukluklarında bazen küçük kolonda gıda birikebiliyor ve orada bir impaksiyona neden olabiliyor. Yine çok kuru ingesta, su alımının kısıtlı olması olduğu durumlarda veya işte diyette yapılan değişikliklere bağlı veya enterolit oluşumuna bağlı yine sindirim sisteminde impaksiyonlara neden olabilir. Medikal kolikler, gaz ve timpanik koliklerle ilgili şurada çok güzel bir video paylaşıyorum. Daha önce söylemiştim, atropin bağırsak motilitesi üzerinde olumsuz etkiye sahip ve yine çok terleme durumlarında antrenmandan veya işte yarışlardan sonra endurans atlarında çok oluyor bu. Sıcak altında 40 kilometre, 80 kilometre, 60 kilometre, 100-120 kilometre koşanlar var. Atlar geldiğinde bir dinliyorsunuz bağırsak hareketi yok. Motilite tamamen durmuş. Dolayısıyla fazla egzersiz, yoğun egzersiz veya kullanılan ilaçlar yine sindirim sisteminde timpaniye neden olabilir. Bakın şurada Seko. Şimdi değişikliği görüyorsunuz birden. Beyazlamasının nedeni perfüzyonunun bozulması. Ve medikal koliklere geçelim. Hafiften şiddetliye değişen kolik bulguları göreceğiz. Dışkılamada azalma en önemli bulgulardan bir tanesi. Kalp atımında hafif artış, yani bu 40 iken işte 50, 60, hani ben çok 70'in üstünü artık hafif diyemiyorum. O şiddetliye geçiyor ama 60-65 hafif kolik benim için. Hafif bir dehidrasyon çok normal. Abdomende şişlik, bu açlık çukurluklarında sağlı sollu olarak. Genelde mideyi sondaladığınızda reflüks görülmüyor. Diferansiyel diyagnoz için mutlaka bir rektal muayene öneriliyor burada. Çünkü dediğim gibi eğer bağırsak yer değiştirmişse çok fazla medikal olarak yapacağınız bir şey yok. Mutlaka cerrahiye gitmesi lazım. Bu bir video galiba, buna da bakalım. Bakın Sekom'un ciddi şekilde şiştiğini görüyorsunuz. Bu da ciddi bir hacim artışına neden oluyor burada. Nefrosplenic entrapment diye bir durum var. Burada da büyük kolon dalak ile sol vücut duvarı arasında yer değiştiriyor. Biraz önce başlarda bir videoda göstermiştim size. İsim vermemiştim ama bir daha burada koyduğumu hatırlıyorum o videoyu. Şimdi bakarız. Dalak büyük kolon ile sol vücut duvarı arasında yer değiştiğinde aslında büyük kolon yer değiştiriyor, pardon. O zaman o orada sıkışan kolonun etkisiyle sıkışan dalak da iyice şişiyor ve şişmeye bağlı kolon artık eski yerine dönemiyor. Burada hafif ve orta şiddette kolik ve abdominal distansiyon görüyorsunuz. Hafif ve orta şiddette yine dehidrasyon ve hemokonsantrasyon görüyorsunuz ve bunu rektal muayeneyle çok rahat teşhis edebiliyorsunuz. Elinizi soktuğunuzda sol tarafta dalağın o serbest kaudal ucuna eliniz, o böyle keskin bıçak gibi ucuna eliniz değmiyor da elinizin altında bağırsak dokusu hissediyorsunuz. Burada yapılması gereken fenilefrin denilen alfa adrenerjik reseptör agonisti bir ilaç var. 3 gram kilogram dakika dozunda ve 15 dakika boyunca verildiğinde dalak tekrar küçülüyor ve kolon kendisi yer değiştirebiliyor. Çok kısa bir sürede hafif kısa sürelerde sakin yürüyüş yine kolonun yer değiştirmesini, eski yerine dönmesini sağlayabiliyor. Ama aşırı ve uzun süreli egzersiz, yani ben o yüzden her zaman
bir atın yanına gittiğimde sancı semptomları görürsem, eğer at lonj yapılıyorsa ve koşturuluyorsa, kovalanıyorsa buna engel olmaya çalışıyorum. Çünkü nefrosplenik entrapment'sa eğer durum, gerçekten dalak zaten şişiyor ve birden yırtılabiliyor. Orada atı kurtarmanızın hiçbir yolu yok. Eğer at fenilefrinle normale dönmüyorsa mutlaka genel anestezi altına alıp atı yatırıp yerde yuvarlayabiliyorsunuz veya ameliyat bu durumda endike. Bakın şurada görüyorsunuz, kolon dalağın üstünde konumlanarak, alttan üste çıkarak e, burada hapis kalıyor. Entrapped oluyor. Orada mahsur kalıyor yani. Bakın şurada videosu çok güzel. Kolon aşağıdan yukarıya doğru karın duvarından dalağın üstünü aşarak bu arada sıkışıyor. Yani burada daha önce başta göstermiştim. Başa şu anda dönmem mümkün değil ama rektal muayenede elinizi sola doğru ilerlettiğinizde dalağın serbest ucunu ve şurada küçük bir ligament var. Onu hissedebiliyor olmalısınız. Normal bir atta. Fakat rektumdan elinizi soktuğunuz sol tarafta elinize bağırsak geliyor. Osakülasyonlar geliyor. Şu boğumlar geliyor elinizde. Burada nefrosplenik entrapment'ı hiçbir şey yapmadan hemen teşhis edersiniz. Tekrar mı aynı videoyu koydum acaba? Evet, tekrar aynı videoyu koymuşum. Bu da böyle bir durum. Bakın dalak büyüyor. Artık buradan dalak büyüdükten sonra kolonun kurtulması mümkün değil zaten. Fenilefrin yaptığınızda dalak tekrar kontrakte oluyor, küçülüyor ve hafif egzersizde kolonun yeri dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet, şurada söylemiştim biraz önce. Yine nefrosplenik ligament normalde elinizi parmağınızın ucunda elinize gelmeli. Fakat kolon orayı tıkadığında bu elinize gelmeyecek. Şu sol taraf normal anatomi, sağ taraf kolon yer değiştirdiğinde ve dalağı aşağı doğru bastırdığında. Zaten bu ultrasonla da çok rahat teşhis edilebilir. Evet, ne yapacağız? Ben hiç yapmadım. Zaten hayatımda da bir kere nefrosplenik entrapment gördüm ve fenilefrinle düzeldi o hatta, operasyon gerekmedi. Şimdi burada döndürme prosedürü, hani anestezi altında atı genel anesteziye alıp döndürme prosedürü nasıl yapılıyor? Önce e, kolon, yani atın sağ tarafına atı yatırıyorsunuz. Daha sonra yukarı doğru çeviriyorsunuz. Ayaklar yukarıda. Daha sonra da atı sol tarafına doğru çeviriyorsunuz. Bu rolling, yani döndürme prosedürü olarak literatüre geçmiş bir tedavi yöntemi. Tabii ki genel anestezi altında yapılmalı. Sedasyon altında yapılacak bir şey değil. Medikal koliklerde rehidrasyon çok önemli. Gastrik dilatasyon kolonik aktiviteyi arttırır. Dolayısıyla nazogastrik refleksleri arttırmak çok önemli. O yüzden biraz önce söylemiştim. Kontrollü olarak saat başı 2 saatte bir sıvının miktarı değişir tabii burada. Minik minik sondayla su verilebilir ata. Yine ağrıyı kontrol altına almak, atın kendine zarar vermemesini engellemek adına ya fluniximab veya diğer nonsteroid ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Benim en yarar gördüğüm burada fluniximab. Tabii ki mide koruyucu yapmadan asla flunixin yapmıyorum ben. Yine Buscopan ilk yapmanız gereken, şöyle sahada kendi tecrübemden ben nasıl yapıyorum merak ediyorsanız. Ben şimdi önce atın yanına gider gitmez önce muayenemi yaptıktan sonra mutlaka Buscopan yapıyorum. Spazm giderici yapıyorum. İlk başta Flunixin yapmıyorum eğer at kendini çok oradan oraya atmıyorsa. Çünkü bazen ağrı kesiciler ağrıyı baskıladığında sancı geçti gibi düşünebilirsiniz ve tedaviyi bırakabilirsiniz. Ama ben önce bir spazm giderici yapıp rehidrasyona başlıyorum, sıvı takviyesine başlıyorum. Bakıyorum at kalp solunum artıyor ve ağrı belirtileri artıyor. Ancak o zaman Flunixin yapıyorum. Sakin gezinti yaptırabilirsiniz. Solunumu deprese etmeyecek sakin gezinti. Tabii ki sancılanan ata asla kaba ve konsantre yem, yani daha doğrusu yulaf, arpa gibi veya Avrupa yem gibi yemleri kesiyoruz hemen. Sadece
küçük miktarlarda sık sık kuru otla besliyoruz. Yine taze ot ben çok tavsiye etmiyorum. Ama eğer at hiçbir şey yemiyorsa tabii ki sindirim sistemi 30 metrelik kocaman bir boru ve ağızdan bir şey girmediği sürece de aslında peristaltik istediğimiz orana gelmiyor. Minik 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 küçük küçük padokta kontrollü bir şekilde gezdirerek ot yemesine de izin verilebilir. Laksatifler, mineral yağlar, Epsom tuzları kullanılabilir. Benim en çok kullandığım vazelin likit. Ama hiçbir şey yoksa bir köye gittiğiniz bir şey ayçiçek yağı bile verebilirsiniz. Yine kum sancılarında mutlaka fisilyum veriyorsunuz. Fisilyum sindirim sistemini temizliyor. Yine yağ ile vermeniz lazım bunu da tabii ki. Ama hani yağ bulamadık, vazelin likitimiz yok filan. Orada artık ayçiçek yağı bile kullandığım oldu benim bulamadığım yerde. Tedavide amaç mutlaka ağrıyı kontrol altına almak ve klinik bulguları baskılamadan sindirim sisteminin motilitesini düzeltmek. Biraz önce dediğim hani önce ağrı kesici ben yapmıyorum. Bu tamamen benim kendi tercihim. Ben önce motiliteyi düzenleyecek şeyler yapıyorum. Daha sonra hem rehidrasyon hem buskopan yaptıktan sonra e, atı birazcık böyle hani sindirim sistemi sesleri duymaya başladığımda yavaş yavaş ağrı kesiciyi göz önünde bulunduruyorum. Yine asit baz dengesini sağlamak için serum takviyesi oldukça önemli. Eğer işte ekstremitelerde, kulak uçlarında soğuma varsa, mukozaların rengi bozuksa veya kan zaten kan alıp laboratuvara gönderdiysek ve endotoksemi tablosu varsa mutlaka antibiyoterapiye de başlıyorsunuz. Tabii ki zaten sancıyla birlikte sindirim sistemi mukozası bozulacağı için florası pardon ve de antibiyotikle başlıyorsak mutlaka probiyotik, prebiyotik tedavisinde hızlı bir şekilde başlatmamız gerek. Hiçbir şey bulamazsanız biz eskiden öyle yaparlardı. Bakkaldan maya alıp sondayla suyla karıştırıp maya verirlerdi. Ama tabii ki artık o noktada değiliz. Artık atlarla ilgili birçok ilaca kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ağrının kontrolüne gelirsek, şimdi visceral ağrı, iç organ ağrısının kontrolü oldukça zor. Yine işte adinamik ileus sırasında bağırsak kasılmalarını normalleştirmek için bir takım ajanlar, e, bir takım antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Yine flunixinin endotoksemiye karşı da bir etkisi var flunixin megluminin. O yüzden benim hani sancıda daha çok tercih ettiğimden steroid flunixin çünkü endotoksemiyle savaşmamızda da bize yardım ediyor. İnce yumuşatmak için sindirim sisteminin geçişini kolaylaştırmak için bir takım şeyler kullanıyoruz. İşte yağ, su, vazelin likit ve Epsom tuzları gibi. Entotoksik veya hipovolemik şok varsa kardiyovasküler fonksiyonunu değiştirmek ve iyileştirmek için yine bir takım inotrop ajanlar kullanılabilir. Sedatiflere gelirsek, şimdi artık ağrı kesicilerin visceral ağrıyı çok kontrol edemediği durumlarda sedatifler kullanılabilir. En çok kullanılan ksilezin ve detomidin. Ksilezin yine 1,1 miligram kilogram dozunda damar içi olarak. Yalnız tabii ki bunun bir takım yan etkileri var. Bradikardiye sebep olduğu için ve kalp debisi azalacağı için geçici hipertansiyon ardından bunu takip eden hipotansiyon görülebilir. Ve maalesef detomidine göre ksilezinde bağırsak motilitesinin üzerine daha olumsuz bir etkisi var. Tabii ki bütün sedatiflerin bağırsak motilitesi üzerinde etkisi var, olumsuz etkisi var. Ama işte artık visceral ağrıyı yani ağrıyı kontrol etmek zorundayız ve at kendini çok oradan oraya atıyor. Hatta bu sizin ata müdahale etmenizi engelliyorsa sedatiflere başvuracaksınız. Tabii ki en düşük dozlardan ve kademeli olarak vermeniz daha doğru. Yani normal 1,1 miligram kilogram doz normalde anestezi öncesi, genel anestezi öncesi kullandığımız doz ama işte 0,2-0,4 miligram kilogramlık düşük dozlarda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yine detomidini de 10 mikrogram kilogram dozunda damar içi olarak kullanabilirsiniz. Nonsteroidler bizde işte dipron, fenilbutazon aslında bunların hepsi var. Meloxicam da çok yüksek oranda kullanıyor. Ayrıca da meloxicamın diğer nonsteroidlere göre yan etkileri çok daha düşük, az. Fakat ben yine sahadaki tecrübeyle, kendi tecrübeme dayanarak ben meloxicam kullandığımda Flunix'in kullandığımdaki kadar şiddetli bir ağrı kontrolü görmedim şimdiye kadar.
ve hiçbir sancılı hatta dipron veya fenobutazon kullanmadım. Bunlarla ilgili açıkçası tecrübem de yok ama hani en çok kullandığımız meloxicam ve fluniximab arasında biz ne seçmeliyiz Anıl Hoca derseniz, ben Flunix'ini hepinizin çantanızda bulunması gereken önemli bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Biraz daha etki süresi de uzun, devamlı enjeksiyona da neden gerek kalmıyor. Kalp atış hızını azaltarak strangülasyon ve obstrüksiyonun klinik belirtilerini baskılayabildiğini söylemiştim. O yüzden de daha önceki slaytta da söylediğim gibi benim için nonsteroid ağrı kesiciler motilite düzenleyicilerden sonra ikinci aşama. Yani daha doğrusu motilite düzenleyiciler, reperfüzyon için sıvı takviyesi ve en son nonsteroidleri ben kullanmayı tercih ediyorum kendi yaşantımda. Narkotik analjezikler çok çok elinizin altında olabilen şeyler olmayacak zaten. Artık zaten morfin yapacak kadar ciddi ağrısı varsa bir atın, zaten sizin orada medikal olarak yapacak bir şeyiniz yok. O yüzden hani ben kullanmıyorum. Bulmak da zor benim için zaten. Ama işte bilmeniz gereken, eğer elinizde morfin var ve başka bir şey yoksa, tek başına kullanıldığında heyecana sebep olabileceği için mutlaka bir sedasyonla, sedatifle birlikte kullanılmalı, kıstilezin gibi. Yine bu torfenol Türkiye'de sahada çok rahat bulabileceğiniz, elinizin altında bir ilaç. Çok ciddi bir, güzel bir visceral ağrı kontrolü sağlıyor. Yine kıstilezine birlikte kombine olarak kullanabilirsiniz. İşte ince bağırsak motilitesini azaltıyor ama pelvik fleksiyon aktivitesi üzerinde daha düşük bir etkiye sahip olduğu için hani finadinle çözemediğinizde bu torfanolle devam edebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, işte maalesef yani bir takım olumsuz yan etkileri de var. Her şeyi birlikte, bir şey yaparken bir şeyi bozmamak lazım. Yine bazen işte ishallerle birlikte çok aşırı artan bağırsak hareketini den de oluşan koliyi engellemek için atropinin bağırsak duvarını gevşetme ve kasılmaları önleme etkisini kullanabilirsiniz. Fakat işte timpaniye, bağırsak çok hızlı bir bağırsak motilitesi yavaşlamasına sebep olacağı için de bir yandan yan etki olarak e, timpaniye neden olabilir ve baştaki problemi iyice agrave edebilir. Dolayısıyla hani yanınızda olmalı. Çok ishallerde kullanabilirsiniz ama her sancıda atropin kullanılmaz. Burada gerçekten bağırsak motilitesini dinleyip işte normal sesle anormal ses arasında doğru yorumu yapıp ona göre kullanmak lazım. Hiyosin işte Buscopan aslında. Muskarinik kolinerjik bloke edici etkiye sahip ve bağırsak duvarını gevşetir. Dolayısıyla güvenle kullanabilirsiniz. Yine laksatiflerden daha önce söylemiştim. İşte parafin, likit, fisilyum, işte ozmotik laktis, magnezyum sülfat gibi ozmotik laksatifler kullanılabilir. Fakat işte magnezyum sülfatın işte bir mukozal hücrelerde ozmotik hasar vererek enterite neden olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Biz eskiden ben ilk bu mesleğe başladığımda mutlaka işte parafin likit içinde magnezyum sülfat doldururduk. Fakat ben bugünümüzde tabii ki daha çok gördükçe, yaşadıkça ve okudukça magnezyumu çok büyük bir impaksiyon yoksa çok kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden çok hayatımda değil. Mide ülseri olan atlarda kolik semptomları şiddetlenebilir. Çünkü ağrıya bağlı, kolikle oluşan ağrıya bağlı mide asidi seviyesi arttığı için, eğer zaten önceden bir ülser teşhisiniz varsa hiçbir şey yapmadan önce mutlaka bir mide koruyucu yapmalısınız. Sodyum süksinat ben pek hiç kullanmadım hatta. Ama yüzey gerilimini azalttığı ve su ve yağın bağırsak içine nüfuz etmesini sağladığı için etkili ve güzel bir laksatif. Yine bu da mukozal hasara neden olabiliyor bu arada. Bağırsak hareketliliğini arttıran diğer ilaçlar neler? Şimdi normalde metoklopramid aslında ne? Kusma giderici bir ilaç. Bunu önce söylemek istedim, aklınızda bulunsun diye. Ama mide boşalmasını sağladığı ve ince bağırsak motilitesini arttırdığı için 0,1 miligram kilogram
saat dozunda, yani yavaş infüzyon, damla damla infüzyon şeklinde serum içinde kullanılabilir. Ben kullanıyorum ve yararını görüyorum. Yine 1,3 miligram kilogram dozunda lidokain, tabii ki atropinsiz, e, adrenalinsiz lidokain kullanabilirsiniz. Bu da yine postoperatif durumlarda ileosun tedavisinde hem analjezik etkisiyle hem antiinflamatuar etkisiyle sık kullanılan bir tedavi yöntemi. Fakat neostigmin metilsülfat derseniz, ben bağırsak hareketinin tam olarak olduğu, yani tam bir bağırsak peristaltik sesi duymuyorsam neostigmin kullanmıyorum. Çünkü doğrudan bağırsak kasılmalarını arttıracağı için, eğer bir strangülasyon, eğer bir invaginasyon, inkarsinasyon varsa bağırsakta yırtılmalara sebep olabilir. Ayrıca YNO'nun itici motilitesini azalttığı için gastrik boşalmayı da geciktirebilir. O yüzden neostigmin de çok benim ilaç dolabımda bulundurduğum bir ilaç değil, ama metoklopromid ve lidokain her zaman bulunduruyorum. Tekrar söylüyorum. Lidokain simplex mesela, yani ilaç adı vermem gerekirse çok doğru olmayabilir burada marka vermek, ama yani içinde adrenalin olmayan lidokain kullanmanız gerekebilir. Sıvı sağaltımında neler yapacağız? Normal şartlarda 10-15 mililitre kilogram bolus, yani 5-8 litre 500 kiloluk bir ata sıvı sağaltımı, tabii ki bu atın durumu da önemli, kullanabiliriz. Yine sondayla birlikte işte su, sıvı, elektrolitler, laksatifler, mineral yağlar verilebilir. Dengeli elektrolit solüsyonlar yine uygulanabilir. Oral sıvılar 2 saatte bir yavaş yavaş kontrollü bir şekilde verilebilir. Eğer sondadan tekrarlayan enteral sıvı sağaltımı veya reflüksün kontrolü için devamlı sonda atmak istemiyorsanız, sondayı mideye yerleştirdikten sonra burundan böyle yularına atın sabitleyebilirsiniz bantlarla ve o sondayla, hani 2 saatte bir, bu ata herhangi bir rahatsızlık vermeyecek. Aksine 2 saatte bir sondalamak, devamlı o sondayı tekrar tekrar sokmak daha büyük rahatsızlık verecektir. Bunun bir sakıncası, zararı yok. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz yulara sabitleyerek. İntravenöz sıvılara gelince, özellikle işte midenin aşırı dilate olduğu ve bağırsak geçişinin çok sınırlı olduğu durumlarda mutlaka izotonik kristeroidleri e, damardan kontrollü bir şekilde vermeliyiz ve 10-20 mililitre kilogram dozunda yine kontrollü yavaş yavaş takabilirsiniz. En çok biz laktatlı ringer ve Türkiye'de izotonik, binde 9'luk izotonik kullanıyoruz. Elimizin altında olduğu için. Yine rektal sıvılarda verilebilir. Sterilizasyon burada gerekmiyor çünkü rektamın içine veriyorsunuz. 500 kilo bir at için 2 litre ılık su, içine hatta biraz yağ koyarak, karıştırarak. Yine normal bir burun meri sondasıyla sondayı içeri yerleştirdikten sonra yavaş ve kontrollü bir şekilde yavaş yavaş rektumdan da sıvı verebilirsiniz. Gittiği yere kadar yapacaktır. Bağırsak içeriğini yumuşatacaktır. Şimdi bir de trokarizasyon diye bir yöntem var. Sağ taraftan sekumda yapabileceğiniz bir yöntem. Şimdi burada yine bölgeye aseptik olarak ameliyat edecekmiş gibi tıraş edip güzelce hazırladıktan sonra uygun bölgede oskültasyon yapıp o pink sesini, yani kuyuya su damlama sesini duyduğunuz noktadan veya yine ultrasonla bir kanül yerleştirerek ultrason kontrolünde sekumun içinde biriken fazla gazı dışarıya alabilirsiniz. Yine deri altı lidokain yaparak bölgeyi önce uyuşturmanız gerekiyor. Eğer bir torokar kullanacaksanız, yani bunun bir aleti var aslında. Torokar kullanacaksanız bir sürü yardımıyla deride küçük bir enfüzyon yapıyorsunuz ve torakarı oradan transabdominal yolla ilerletiyorsunuz. Yine böyle ucuna bir serum bağladığınızda, su dolu bardağa koyduğunuzda, bu videoyu biz kontrol ederken açamamıştık ama olan şey şu: ucuna bağladığımız
serum setini bardağa soktuğunuzda e, hava kabarcıklarını görüyorsunuz ve serum o hava kabarcıkları bitene kadar bekliyorsunuz ve oldukça ciddi bir küçülme sağlıyor ve solunumu rahatlatıyor ve yine doku perfüzyonunu arttırıyor ve buradan bunun hemen arkasından peristaltik hareketi başlayabiliyor. Bu videoyu gösterebilmeyi çok isterdim ama bir aksilik var ve açılmıyor. Ama hani orada zaten aslında torakarı soktuğunuzda torakar çok geniş bir kanül. Zaten gaz çıkışını sesle de sesini de rahatlıkla duyabilirsiniz ama işte daha küçük bir kanül kullanıyorsanız mutlaka uzun uçlu bir kanül kullanmanız lazım. Yani standart enjektörlerin ucunda bulunan pembe uç falan bir kısa kalır. Ama hiçbir şekilde kanülünüz yok, hiçbir şeyiniz yok. İntraket iğnesi kullanıyorum ben çok mecbur kalınca. Bu da bir seçenek. Önemli olan burada tam hani oskültasyonu iyi yapıp o ping sesini, gaz sesini duyduğunuz yerden e, tam açlık çukur, sağ tarafta açlık çukurluğundan ittirmeniz kanülü. Evet, cerrahi kolikleri zaten söylemiştik. Artık ağrı kontrol altına alınmıyor. Yaptığınız hiçbir ağrı ilaca cevap vermiyor. İnce bağırsaklarda distensyonu zaten ultrasonla görebilirsiniz ancak bağırsak çeperinin arttığını, büyüdüğünü. Veya işte demiştim daha önce başta sondayı atar atmaz 2 litreden fazla sıvı geldiyse bu da artık burada da çok medikal olarak savaşacak bir durumu. Kalp atımı 60'ın üzerindeyse yine periton sıvısı periton sıvısını aldığınızda hani teste gönderemiyorsanız görüntüsünden şöyle ışıklı güzel bir ortamda içinde bir takım fibrin veya bağırsak içeriği veya kan fazla miktarda görüyorsanız anormal bir periton sıvısı görüyorsunuz. Çünkü parlak sarı renkte ve şeffaf olmalı yani saydam olmalı. Arka tarafı net bir şekilde görebilmelisiniz. Yine çok ne yaparsanız yapın abdomen şiddetle şişmeye devam ediyor. Şiddetle abdominal distansiyon varsa artık yapacağınız maalesef atı cerrahi için sevk etmek. Şimdi burada bir takım sancıya neden olan durumlarda neler nasıl görünüyor onları seyredeceğiz. Mesela yeğenumun inkarsinasyonu nasıl oluyormuş? Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz yeğenum en uzun bölümüydü ince bağırsağın. Bakın burada mezenter içinde bir yırtık var ve yeğenum gidiyor onun içinden geçiyor ve orada mahsur kalıyor. Orada sıkışıyor. Tabii ki burada peristaltik devam ettiği için perfüzyon bozulmaya başlayacak ve sıkışan bölgenin önünde içerik birikecek, gaz birikecek ve bu şekilde nekroza gidecek olay. Bakın yine arka tarafında bağırsağın işte devam eden kısmı, arkadan gelen, daha doğrusu ön tarafa bağırsağın yani önden gelen kısımda yine distensiyon şekilleniyor. Çünkü içerik geliyor ve geliyor orada birikiyor ve artık gidecek bir yeri yok. Benim işte birkaç ay önce kaybettiğim atta 10 metre kadar yeğenum çıkardılar operasyonda. Çok değer verdiğim 2 tane hocam, Ümit hocam ve Samet hocam. Fakat bu kadar uzun parça bağırsak çıkarıldıktan sonra maalesef e, sinir iletimi bozuluyor. Zaten bekliyorduk. Hani 24 saat bir süre verilmişti. 24 saati doldurduğumuzda maalesef atı kaybettik. Ama işte medikal tedaviye cevap vermeyen yarım saat 40 dakika içinde at artık benim yapabileceğim bir şey yok ve sevk etmek gerekiyordu. Şimdi sağ dorsal kolonun yer değiştirmesine bakacağız. Bakın kolon flexura bölümünden dönüp tamamen farklı bir konuma geçiyor. Yani bütün bağırsak kitlesi etrafında dönerek sarılıyor. Bu da bir kez daha seyredelim. Bakın şurası pelvik fleksürü kolonun tamamen oradan yer değiştirip diyaframın o taraftan yine arka tarafa doğru kıvrılıyor. Buna da cerrahi olarak müdahale etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir medikal ilaçta bu değişikliği, bu büyük değişikliği düzeltemeyiz.
Bunu yapmıştık. Şimdi bu slaytı geçmeye çalışacağım. Videolu slaytlarda bazen geçmek böyle şey oluyor. O yüzden aksaklıktan dolayı kusura bakmayın. Bu da bakın kolon torsiyonu. Kolon burada kendi etrafında dönüyor. Ve kendi etrafında dönmesi nedeniyle tamamen perfüzyonu bozulduğu için renk değiştiriyor. Yani nekroze oluyor. Şuradan da bakalım aynı şeyin nasıl farklı geliştiğine. Ön taraftan nasıl göründü? Bakın kendi etrafında dönüp birbiri üzerine sarılarak. Evet. Bu görüntüler Glasshorse tarafından sağlanıyor. Hepsinin şeyleri var. Yani bu görüntüleri herhangi bir yerde kullanmamanızı ben özel olarak rica ediyorum. Çünkü hepsi telif haklı görüntüler. Şimdi ben tabii ki evet. Şimdi benim sunumum burada bitti. Size birkaç farklı kolik sebebi anlattım. Birkaç tane de vaka sunmak istiyorum. Vakaların hiçbiri bana ait değil. Türkiye Jockey Kulübü hastanelerinden oralarda çalışan hekim arkadaşlarımdan rica ettim ve onlardan topladım. Dolayısıyla vakalarla ilgili onların verdiği bilgilerden başka bir fikrim yok. O yüzden vakalarla ilgili sorulara çok cevap veremem ama genel olarak konuyla ilgili sorularınıza bu vakaların ardından cevap verebilirim. 6 yaşlı bir İngiliz atı son olarak 4 saat önce normal bir şekilde ahırın içinde sakin olduğu görülmüş. Muhtemelen işte sabah çalışmadan geldi, bakımı yapıldı, işte antrenmandan 2-3 saat sonra yemi verildi ve bırakıldı at. Ahıra girdiklerinde akşam gezintisi için girdiklerinde ahırda dışkı varlığını görüyorlar. 30 dakikadır yeri kazdığını söylemişler hastaneye getirdiklerinde. Fiziksel muayene bulgularında kalp atığı 48, solunum 16. Bunlar rektal ısısı 37,6. Bunlar normal değer sayılabilir. Mukoz membran rengi normal pembe. Kapüler dolum zamanı 2 saniyenin altında değil ama 2 saniye de bizim için çok korkunç bir şey değil. Bağırsak seslerinin azalmış olduğu fark edilmiş. Rektal muayene yapmadan önce sedasyon için ksilezin kullanılmış. Yine rektal muayeneden önce biraz önce söylediğim mutlaka buskopan yapılmalı. Buskopan yapılmış ve rektal muayenede sekunda distensiyon olduğu rahatlıkla hissedilmiş. Ağrı kontrol için Fulnix'in kullanılmış. Nazogastrik sondada reflüks gelmemiş. Daha önce söylemiştim timpanide reflüks gelmeyebilir. Basınçlı bir sıvı gelmediği için yine 4 litre ılık su içinde magnezyum sülfat ve 1 litre parafin likit verilerek gezinti yapması önerilmiş ve 2 saat sonrasında normal bağırsak sesleri ve vital bulgularla at geri gelmiş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu basit medikal bir kolik. Yani zaten muayene fiziksel bulgular çok korkunç değil. Timpani zaten ses çok tipik. Rektal muayenede de sekum distensyonu görüldüğü için basit bir spazmotik kolik teşhisi koyularak at normale döndürülmüş. Şimdi yine 10 yaşlı bir sıcakkanlı ırk ahırda esniyor fakat sakin. Esnemeyle ilgili daha önce bahsetmedim ama bir at sürekli esniyorsa mutlaka mide ülserinden şüphelenmeniz lazım. Burada da kalp atım sayısı, solunum sayısı ve vücut ısısı normal sınırlar içinde ama mukozalar soluk pembe. Dolayısıyla soluk pembe mukoza bir aslında iç organ kanamasının gösterebilir. Ama endişelenmemeniz gereken nokta şu. Burada bir taşikardi yok. Yani eğer bir iç organ kanaması, mide kanaması olsaydı şiddetli bir ağrı olacaktı ve kalp atım sayısı da normalin üstünde olacaktı. Dolayısıyla hani bu at sadece anemik olabilir. Bağırsak sesleri azalmış ama mevcut. Yine tedavide ağrı kesici, buskopan ve gezintiyle bu atın da kısa sürede iyileştiği görülmüş. Yine pardon bu at 2 saat sonra ikinci muayeneye getirilmiş. Artık
ağrı şiddetlenmiş, yeri kazıyor, huzursuz, kalp atımı artmış, solunum artmış. Vücut ısısı normal, yine mukozalar soluk pembe. Bağırsak sesleri zaman zaman duyulmayacak hale gelmiş. Yani öncekine göre daha kötüleşmiş. Nazogastrik sonda da yine reflüks yok. Rektal muayenede nefrosplenik boşluk hissedilmediği için ve elementer kolon geldiği için fenilefrin verilerek tedavide hafif lonj ve gezintiyle hemen arkasından da 20-25 dakika içinde rektal muayenede nefrosplenik boşluğun kontrolüyle bu altında ameliyatsız nefrosplenik entrapment teşhisinden iyileştiği görülmüş. Bir 3 yaşlı Arap atı var. Yine bir hafta önce yüksek ateş şikayetiyle alınan kan sonucuyla karbezya yapılmış. Karbezya bizim bir kan paraziti için kullandığımız bir ilaç. Dolayısıyla bu kan paraziti bir kere teşhis edildiği zaman maalesef ömür boyu sinsi bir şekilde aynı herpes virüs gibi vücutta kalıyor ve hayvanın işte böyle bağışıklık sisteminin düştüğü veya işte sık sık yarış koşturulduğu veya şehir değiştirdiği dönemlerde bağışıklık sisteminin düşmesiyle yine ortaya çıkabiliyor. Babesia equi bu hastalığı yapan kan parazitinin adı ve sokucu sinek ve kenelerle attan ata bulaşıyor. Maalesef bir kere de vücuda girdiği zaman uzun süre kalıyor. Yani bu at zaten aslında teknik olarak babezyalı bir at ve işte bir hafta önce yüksek ateş şikayetiyle geldiğinde alınan kandan koyulan teşhis sonucu karbezya tedavisi yapılmış. Bir hafta sonra at ishal ve kolikle geliyor. Fiziksel muayenede bağırsak sesleri tabii ki ishale bağlı artmış bağırsak hareketi. Dolayısıyla bağırsak sesleri yüksek. At durgun terli. Tabii ki burada ishalle birlikte o bağırsak spazmları nedeniyle biraz ağrının şiddetiyle kalp atımısı hızlı ama işte hemen şey yapamıyoruz. Yani birçok bulguyu bir araya getirmemiz gerekiyor ya. İşte bağırsak sesleri artmış. Zaten ishal var. Bir de hiperemik mukozalar. Burada bize bir septisemiyi düşündürüp ona göre hemen yol almamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Biraz bağırsak seslerini azaltmak, yavaşlatmak ve ağrıyı kontrol altına almak için domasedan ve butimidor birlikte yapılmış. Hiçbir şekilde reflüks yok. Zaten ishal var aslında. Yine endotoksemiye karşı etkili olduğunu bildiğimiz Phoenix'in ağrı kontrolü amacıyla uygulanmış. Zaten hematokrit ve lökositler de yüksek. Hani buradan artık bu at septisemiye gidebilir. Hem sıvı kaybı var hem lökositleri yüksek. Dolayısıyla hızlı bir şekilde sıvı sağaltımı, elektrolitler ve tabii ki ishalin önüne geçmek için, septiseminin önüne geçirmek için penisinin gentamisin kombinasyonu yapılmış. Fakat tabii ki her zaman sonuç iyi olmuyor. Ne yaparsak yapalım bazen durduramıyoruz. İşte bu bağırsak hareketlerinin aşırı artmasına bağlı, motilitenin aşırı artmasına bağlı rektal prolapsus şekillendiğinde ata ötenezi yapmaya karar vermişler. Tabii ki bu ameliyatla düzeltebileceğiniz bir durum değil. Dolayısıyla o atta da ötenezi yapılmış. Yine 4 yaşlı bir İngiliz atımız yeri kazıyor. Hafif deprese, otunu yememiş. Yatıp kalkıyor ama yuvarlanma yok. Yani sadece bir ağrı var ama çok şiddetli değil. Ahırda dışkı görünmüyor. Abdomen şiş. Fiziksel muayene bulguları yine çok anormal değil. Mukoza rengi de iyi. Bağırsak sesleri azalmış fakat var. İşte rektal muayene yapıldıktan sonra pelvik fleksürün hamur kıvamında dolgun olduğu hissediliyor. Şimdi burada da demek ki bu bir impaksiyon ve pelvik fleksürdeki o dönüşe bağlı orada ingesta birikmiş ve orada kalmış. Ama hamur kıvamında olması çok güzel. Çünkü demek ki bu olayın üstünden çok uzun bir zaman geçmemiş ve bağırsaklardan, kolondan o içeriğin suyu emilmemiş, hala yumuşak. Affedersiniz. Şimdi böyle durumlarda içeriği yumuşatmak için hem oral olarak hem de sistemik olarak damardan sıvı sağaltımı bu işi rahatlıkla çözecek. İşte böyle atlarda elinizin altına da dışkı geliyor yumuşak.
bağırsağa su çekecek bir takım laksatifler, magnezyum sülfat gibi kullanabilirsiniz. Yine sonda sabitlenip 2 saatte bir su verebilirsiniz. Nitekim bu hafta da böyle yapılmış. 2 saatte bir dışkı görülene kadar muayenesi yapılmış ve bu hafta iyileşmiş. Şimdi burada da başka bir vaka var. Şiddetli. Bakın at huzursuz. Kalkmak istiyor ama gücü yok. Yani bu size başta da anlatmıştım. Keşke interaktif yapabilseydik. Hani bunu sormak isterdim. Böyle bir atı gördüğünüzde ne düşünürsünüz diye. Bu da mideden gelen içerik. Miktarına bakın. Ve normalde hani basınç farkından dolayı yerde yatan atın mide içeriğini almak oldukça zor. Ayakta olması lazım mideyi rahat boşaltabilmeniz için. Ama bakın bu at yatarken yerde ve e, çok fazla sıvı geliyor. Yani bunu da hani çok detayını o zaman tam bilgisi gelmediği için at çok hızlı ötenaziye gittiği için yazamadım ama zaten hani şimdiye kadar anlattığımda şu görüntüyü gördüğünüzde artık bu atın şoka girdiğini, bakın neredeyse terleme hiç yok. At oldukça durgun. Kalkmak istiyor ama kalkamıyor, gücü yok ve mideden yerde yatmasına rağmen 2 litrenin üstüne su geliyor. Yani aslında operasyonluk ama operasyonun yapılamayacağı için. Yine bu atı kaldırıp periton sıvısı almışlar. Gördüğünüz gibi içinde fibrin dolu oldukça yoğun, arkası görünmeyen kanlı bir içerik. Yani artık bağırsakta büyük ihtimalle nekroz, bağırsak duvarında nekrozlar başlamış demek. Yine pembe bir kanülle burada periton sıvısı alınmaya çalışıyor. Sadece girişin nasıl olduğunu görmeniz için onu da koydum. Benim burada sunumum bitti. Kaynaklarımı şurada detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Sanıyorum bu sunuma ve Change üzerinden ulaşabileceksiniz. Yine bu kaynakları kendiniz açıp okuyabilirsiniz daha detaylı bilgi için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sorularınızı alabilirim. Eğer sorularınız varsa. Teşekkür ederiz hocam. İzninizle sorulara geçiyorum. Ben sanıyorum herhalde 1 saat 15 dakikadır aralıksız konuşuyorum galiba. İnşallah anlaşılır olmuştur. Gayet güzel bir sunumdu hocam. Fazlaca detaylı hazırlamışsınız. Teşekkür ederiz. Sunumumuzun başında nazogastrik sondadan artık eskisi kadar çok tercih edilmediğinden bahsettiniz. Aslında mide basıncını azaltmakta faydalı olmuyor muydu? Yani neden artık çok tercih edilmiyor? Hayır, ben nazogastrik sonda tercih edilmiyor demedim. Her sancıya gittiğimizde mutlaka nazogastrik sonda kullanıyoruz. Ben şunu söyledim aslında, belki hızlı mı anlattım orayı bilmiyorum. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Ben ilk bu mesleğe 2008 yılında başladığımda biz atı sondaladıktan sonra bir kova sanıyorum 20-25 litre normal bir kova. Biz 4-5 kova suyla atın midesini yıkıyorduk. Yani işte o suyu koyuyorduk, geri alıyorduk, koyuyorduk, geri alıyorduk. Bu 25-30 dakika sürüyordu. Çok gereksiz bir zaman kaybı. Ben şunu söyledim. Nazogastrik sonda her sancıda mutlaka kullanmanız gereken bir araç. Ama sondayı mideye yerleştirdikten sonra burada önemli olan bakmanız gereken basınçlı mideden bir reflüks geliyor mu? Ve geliyorsa bu sıvının kokusu, tarzı, içeriği nasıl? Ne ihtiva ediyor? Bunu bakmalısınız. Yani gelen sıvıyı mideden siz zorlamadan gelen sıvıyı veya işte atıyorum o mide içerisinde bir sifon oluşturmak, hareketlendirmek için işte 1-2 maşrafa suyla mideye verip geri alabilirsiniz. Ama 3 kova suyla mideyi yıkamak için zaman kaybetmeyin, harcamayın. Mide zaten çok basınçlıysa sondayı sokar sokmaz mide içeriği gelir. Değilse de birazcık hani su verip
sondayı yukarı aşağı indirip kaldırarak, sifon yaparak mide içeriğinde bir türbülans oluşturup o içeriği alabilirsiniz. Ama burada takılıp saatlerce 3 kova 4 kova suyla mideyi yıkamaya çalışmayın. Ama mutlaka sonda yapın. Çünkü mideden gelen içeriğin tarzı, kokusu, rengi size sancının nereden kaynaklandığını gösterecek bir teşhis yöntemi. Tamam mı? Sondayı tercih etmiyoruz değil. Sondayı hepimizin, atla çalışacak olan herkesin arabasının bagajında sondası mutlaka olmalı. Sonda, huni, maşrapa ve kovası mutlaka olmalı. Sondasız teşhis koymak çok zor. Sonda bizim için önemli. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Teşekkürler hocam. Peki burada aktif kömürün bir faydasını görebilir miyiz? Endotoksemiden şüphelendiğiniz durumlarda kesinlikle kullanın. İşte mesela işte mukozalarda ciddi bir hiperemi var. Atın vücut ısısı başladığınız süreden itibaren düşüyor. Düşmeye başladı. Solunum bozuldu. Kapiller dolum zamanı 2 saniyenin üstünde. Mutlaka aktif karbonu toksin bağlayıcı etkisinden dolayı kullanın. Ayrıca yine çok gazlı durumlarda da yine bağırsak peristaltini arttırıyor. Yine kullanabilirsiniz ama işte aktif karbonum yok, vah tüh atı kaybettim diye bir şey olmasa da medikal kolikler zaten aslında Buscopan ve ağrı kesiciyle çözülüyor. Zaten medikal ilaca cevap vermeyen koliye siz isterseniz aktif kömür değil altın suyu akıtın, yapacak bir şey yok. Orada onun dengesini çok iyi anlamak lazım. Yani ben demek istediğim şu. Doğru zamanda ben medikal ilaçlarla bu atı iyileştiremeyeceğim. Bu bir medikal kolik değil. Bu bir cerrahi kolik. Bunun ameliyat olabileceği bir yere sevk edilmesi lazımı. Zaman kaybetmeden o kararı almak lazım. Yani düşünün Ankara'daysanız, ben Ankara'da yaşıyorum. En yakın gidebileceğim hastane bana 2,5 saat uzaklıkta. Ben atın başına gittim. Benim zaten 4-6 saat gibi çok kısa bir pencerem var. Atın başına gittim. Müdahalemi yaptım. İlk 40 dakika, hadi 45 dakika bekledim ve cevap alamıyorum. Zaten ben bir şoför bulacağım, atı bindireceğim, hastaneye sevk edeceğim, ekip toplanacak. O pencereyi kaçırmamak adına çok zaman kaybetmemek lazım. Kömür evet olsun hepimizin çantasında ama zaten hani buz kopanı yaptık, ağrı kesici yaptık, at çözümü kömürle kurtulmaz. Ama bir endotoksemiden şüpheleniyorsanız mesela uzun süreli bir ishal var, mutlaka kömür vermeliyiz. Yani kolik ishalle gelen bir kolikse, hızlı bağırsak hareketi varsa ve perifer dokularda soğuma var, vücut ısısı düşüyor, hiperemi var mukozalarda. Orada kömür mutlaka yardım eder. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz, atlarda doğru beslenme rasyonu nasıl olmalı? Yani kısaca bahsedebilir misiniz? Sancıya neden olmaması? Birincisi bu beslenme benim alanım değil. Bununla ilgili de çok önemli hocalarımız var çalışan. İkincisi doğru beslenme için atın ne iş yaptığını bilmemiz lazım. Yani at padokta gezen bir at mı? Yoksa şu anda benim baktığım atlar gibi bir 20, bir 30, bir 40 yarış koşan birkaç tane atım var mesela. Onların beslenmesi tamamen ayrı. Onlar işte %16 protein içerikli yem yiyorlar. İşte sadece binilenler %12-13 protein içerikli yem yiyorlar falan. Burada atın yaptığı iş çok önemli. Bu soruya düzgün bir cevap verebilmek isterdim ama atın sağlıklı beslenmesi, şunu söyleyebilirim. Atlar yemez. Lahana yemez. Bazı enduransçı arkadaşlar lahana falan veriyorlar. At lahana yememeli. Turp, lahana, çok yüksek miktarda karpuz, bu tip şeyler gazla sancıya neden olabilir. İnsana gaz yapan her şey ata da gaz yapıyor. Daha da şiddetli gaz yapıyor. Çünkü onlar vejeteryan hayvanlar ve dolayısıyla sadece otla besleniyorlar. O yüzden de sindirim sistemindeki yararlı bakterileri ciddi şiddetli gaz üretmeye yapıyor. Bir de biz bunu gıdayla arttırırsak ne olacak? Bir de yazın verilen gıda, kışın verilen gıda. İşte yazın daha enerjisi düşük gıdalar verilmeli sıcaktan dolayı. İşte kışın
soğuktan dolayı daha yüksek enerjili, arpası daha yüksek. Ama burada dediğim gibi at ne atı? Endurans mı, yarış atı mı, engel atlama atı mı, dresaj atı mı, işte pleasure horse dedikleri işte o pazar günü gidilip arazide binilen at mı? Bu çok önemli. Sağlıklı at besinini bunlar belirler. Atın yaptığı iş belirler. Ama şöyle şunu unutmayın. Atlara normal zaten bu atları aslında doğada bıraksan sadece ot yiyecekler ama biz ahıra kapatıp bir sürü saçma sapan şey veriyoruz iyi geliyor diye. Ha ne verebilirsiniz? İyi gelen şeylerden mesela işte muz verilebilir. Yumurta veriyorlar. Aslında çok 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 zararlı salmonella nedeniyle. Hele bir de kabuklu yumurta veriyorlar. Aslında bu çok zararlı. Ama işte sağlıklı kalsiyum kaynağı yapmak isteyen yani hani baktığınız çevrede kalsiyum kaynağı istiyor. İşte onu ne yapabilirsiniz? Yani yumurtanın kabuklarını toplayıp güzelce sirkeli suda iyice yıkadıktan sonra işte fırında kurutup blenderdan geçirip kaşık kaşık yemine koyabilirsiniz. Çok kaliteli kalsiyum kaynağı falan gibi. Çok terleyen bir atsa yeminde tuz olmalı. Çok idrar sancısı çeken bir atsa tuz taşı önünden alınmalı. Yani sağlıklı at besini tamamen atın kendisine ait bir durum. Atın özellikleri belirlenmeli, ona göre karar verilmeli sağlıklı at rasyonuna. Her at için farklı. Yani ben yulaf alerjisi olan at biliyorum şimdi. Yani başka ne vereceğim diyeceksin. Yulaf alerjisi olan hastam oldu benim mesela. O yüzden bu soruya Evet. cevap veremiyormuş gibi yapıp çok uzun bir cevap verdim. Ama benim alanım değil beslenme. Tamam hocam, sağ olun. Diğer bir sorumuz. Enterotoksemide penstrep ve klavon yapıyordum. Daha çok penstrep artı flumeglin, klavon, flumeglin, klavon mu etkili mi antimikrobiyal ajanlara hangisi daha etkili diye sormuş. Şimdi sindirim sistemi enfeksiyonlarında aslında en geniş spektrumlu antibiyotikten başlamak çok doğru değil. Yani bence enrofloksasin en son gidilmesi gereken, çözülmüyorsa gidilmesi gereken, tercih edilmesi gereken antibiyotik. Yani ben hani penisilin gentamisin kombinasyonuyla başlayıp işte mikroflorayı düzenleyecek daha yoğun ilaçlarla onu destekleyip bol sıvı tedavisiyle gidip çözemiyorsam geçerdim diğer antibiyotiklere. Yani en geniş spektrumluyla başladıktan sonra o olmazsa yapacağım bir şey kalmıyor çünkü. Ben böyle yapardım ama tabii tecrübe sahada bunu kullandım ve işe yarıyor diyorsa hekim arkadaşım ona söyleyecek bir şeyim yok ama ben biraz daha temkinli yani küçükten başlayıp yukarılara gitmeyi seviyorum. Direkt en ağır silahla saldırmayı sevmiyorum. Ama Fulnix'in Teşekkürler hocam. mutlaka yapmalı yani. Fulnix'in düzenli bir şekilde mide koruyucuyla endotoksemi. Çünkü bu uzun süren enteritlerde, ishallerde bir sonrası laminit. Direkt ayaklarda dolaşım bozuluyor ve laminitle sonuçlanabiliyor endotoksemiler. O yüzden mutlaka Fulnix'in tedavinin yanında mide koruyucuyla birlikte gitmeli. Düşük dozda günde 2 defa ben mutlaka kullanıyorum bu enteritlerde, şiddetli giden ishallerde. Teşekkürler hocam. Konudan bağımsız biraz özel bir soru geldi. Başta kendinizi tanıtırken Binicilik Federasyonu veteriner hekimi olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Evet. Bunun için şartlar neler, nasıl bir yol izlemek gerekir? Binicilik Federasyonu belirli aralıklarla genellikle İstanbul'da ve Ankara'da veteriner hekim kursları açıyor. Bu veteriner hekim kurslarına katıldıktan sonra Uluslararası Binicilik Federasyonu FAI'nin açtığı bir takım sınavlara girmek gerekiyor ve her sene bu sınavları da güncellemeniz gerekiyor. Hem Binicilik Federasyonu'nun kursundan sonra sınavından geçmeniz lazım. Hem o sınavdan geçtikten sonra eğer Binicilik Federasyonu yarışmalarında görev almak istiyorsanız FAI'nin sınavını geçmeniz gerekiyor. FAI'nin de birkaç tane sınavı var. İşte tedavi veterineri, resmi veteriner, şimdi İngilizceden Türkçe birden çeviremeyebilirim. Bu sınavları geçmeniz lazım. Bir de bunları her sene güncellemeniz lazım. Daha sonra da belirli branşların farklı. Mesela engel atlamada işte bir kere staj yapıyorsunuz.
Endurance'da biraz daha fazla 3-6-2-3-6 olabilir. O stajları tamamladıktan sonra federasyon size bu yarışmalarda görev vermeye başlıyor. Ama diyorum ya, İngilizce yoksa bunun devamı yok. Boşuna hiç. İngilizce önemli çünkü FA'nin şeyleri İngilizce hep sınavları. Teşekkürler hocam. Başka sorumuz yok. Dilerseniz yavaştan toparlayabiliriz. Eklemek istediğiniz bir şeyler Tamam. var. Ben sadece böyle her konuşmamda, her ders anlattığımda veya işte sempozyuma veya kongreye katıldığımda şunu hep söylemek istiyorum. Dün de bir sempozyumda konuştum. Orada zaman yoktu, söyleyemedim. İçimde kaldı. Buradan söyleyeceğim. Şimdi beni kaç kişi takip ediyor bugün? Kaç kişi dinliyor bunu bilmiyorum. Bu dinleyenlerin de ne kadarı kadın, ne kadarı erkek onu da bilmiyorum. Ama ben son yıllarda kadın meslektaşlarımın bu işe daha çok merak saldığını gözlemliyorum. Bu yüz yüze yaptığımız kongrelerden, sempozyumlardan. Ama bir türlü cesaretlenemediklerini de görüyorum. Yani işte bu erkek işi, işte biz nasıl gireceğiz, nasıl yapacağız filan. Şunu söylemek istiyorum. Her kongrede söylüyorum. Tanıyan, dinleyenler de varsa onlara da biliyorlar zaten. Sizin kadınlar için bunu söylüyorum. Önünüzdeki tek engel kendinizsiniz. Yani siz kadın olarak inanılmaz e, hislere ve bir auraya sahipsiniz. Deli atlar kadınların yanında daha sakin. Bizim sesimiz, bizim vücut ısımız, bizim kokumuz atlara daha iyi geliyor. Ve şu anda erkek egemen bir dünyada değiliz artık. Ben bu işe başladığımda Ankara Hipodromu'ndaki tek kadın veteriner ben. İşte İstanbul'da 2-3 tane vardı. Adana'da bir tane var. Geri kalanı erkekti. Bir de aralarda kadın daha çok çalışıyordu. Ama şimdi Türkiye Jockey Kulübü'nün baş veteriner hekimi Hülya Artoka, çok seviyorum kendisini. Kadın. Yani bütün hekimlerin başındaki veteriner hekim kadın. Ankara Hastanesi'nin başhekimi kadın. Başka hastanelerde de var. İşte Türkiye'de kolik cerrahisi yapan 3 hekimden bir tanesi kadın. Yani kadın olarak yapacaklarınızın sınırı yok. Lütfen kendinize engel koymayın. Jockey kulüptekiler, bu camiadakiler, at sahipleri artık kadın hekimlere alıştılar. Kadın olmak bir engel değil. Önünüzdeki tek engel ne biliyor musunuz? İngilizce bilmemek, bir de anatomi çalışmamak. Lütfen çok 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 devamlı mezun olanlar da devamlı başa dönüp anatomi çalışsınlar ve İngilizce öğrensinler. Ondan sonra kadın at hekiminin önünde bir engel yok. Bunu unutmayın. Herkesi seviyorum. Tanımasam da seviyorum. Yani buraya katıldığınız için bile seviyorum. Öğrenme aşkınızdan dolayı. Ben de anlatmayı, öğretmeyi çok seviyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum bu sonunda. Kolik benim konum değil aslında. Ben yara sağaltımı ve anestezi ve radyolojiyle aslında daha çok ilgili çalışıyorum. Uzmanlığım da radyoloji üstüne. Fakat bu konu benden talep edildiği zaman da kıramıyorum. Ama Türkiye'de bu işi çok başarıyla yürüten bir 4 nal veteriner kliniği var Eskişehir'de. Bu konuya ilgi duyanlar oralarda staj yapıp veya işte telefonla ulaşıp biz öğrenmek istiyoruz, gelmek istiyoruz deyip oralarda gözlem yapabilirler. Samet Hoca da Ümit Hoca da öğretmeye çok açık, çok iyi hekimler. Yine İzmir Hastanesi'ne Zeynep Özer arkadaşım var. Bu sunumdaki görüntülerin büyük bir çoğunluğunu, neredeyse tamamını Zeynep'ten aldım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani onlar varken aslında bana düşmez ama benden bu konu istenilince de ben de anlattım. Başka sunumlarda benim uzmanı olduğum alanlarda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar dilerim. Aktardığı bilgi ve tecrübelerden dolayı bu güzel ve faydalı sunumu için Alın hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Siz Ben değerli teşekkür ederim. meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.